Gözlerimi zebra'nın ateş saçan gözlerinden çeksem de artık her şey için çok geçti. Artık her şeyi öğrenmiştim. Bedenim korkunun esiri olmuştum. Titremelerimi bir türlü durduramıyordum. Zebra'nın bana ne yapacağını kestiremiyordum. Ondan korkuyor muydum? Bu soru aklımın kuytularında dolaşırken zebra ateş ocağının bedeninden sıyrılıp esas bedenine büründü. Sol kolumu uzun tırnaklı pis eliyle tutup hiçbir şey söylemeden beni arkasından resmen sürüklemeye başladı. Bu suskunluğunun altında yatan felaketimin farkındaydım. Belki de en başta yapması gereken şeyi şimdi yapacaktı. Ne ben bir şey söyledim ne de o konuştu. Önce evden çıktık. Ardından evin patika yolundan yokuş yukarı çıkmaya başladık. Dolunay tüm heybetiyle bize yol gösterirken bizi gören cinler kaçışıyor, evlerinde olanlar gizlice bizi izliyorlardı. Bozuk yollardaki taşlara takılıp birkaç defa düşme tehlikesi geçirsem de umurumda olmadı. Geçiş kapısının önüne geldiğimizde duraksadık. Suskunluğunu koruyarak bir eliyle gözlerimi kapadı ve birkaç saniye sonra elimi gözlerimden çekti. Beni nereye getirdiğini bilmiyordum. Korkuyla gözlerimi açtığımda kendi odamda olduğumuzu gördüm. Zebran kolumu bırakıp odamın dört köşesine dokunarak tılsımlı sözler okumaya başladı. Hiçbir cinli varlık odaya giremeyecek ve dışarıdan bizi izleyemeyecekti. Bu neden yaptığını bilmiyordum ama ne olacaksa ikimizin arasında kalmasını istediğinin farkındaydım. Sessizce yatağıma oturup olacakları beklemeye başlarken Zebran işini bitirip ateş ocağının bedenine dönüşerek yanıma oturdu. Gözlerimin içine bak Efterya. Bu uzun zaman sonra bana söylediği ilk cümle oldu. Sesinde ne bir kızgınlık ne de bir öfke kırıntısı vardı. İşte tam da bundan korkmalıydım. Çünkü gösterilmeyen öfke, sessizliğe bürünen hayal kırıklığı, intikamların en acısı, en büyüğü demekti. Sol gözümden akan yaşı silecek cesaretim bile yoktu. Zebran parmak uçlarıyla gözyaşlarımı yanağımdan silip iki eliyle yüzümü kavradı ve gözlerimin içine bakmaya başladı. Hiçbir şey senin suçun değil Ebrar. Sen sadece içine düştüğün bu bataktan kurtulmak istedin. Benden kurtulmak istedin. Seni anlıyorum ve seni suçlamıyorum. Dudaklarından dökülen sözcükler ne hissedeceğimi bilmezken, gerçekleri öğrendikten sonra bu kadar sakin ve anlayışlı olması kafamı karıştırmıştı. Bana oyun oynuyor olabilir miydi? Hayır Ebrar, sana oyun oynamıyorum. Aksine artık aramızda hiçbir sır ve oyun olmayacak. Gözlerinin ardından nereden geldiğini anlamadığım pis ve eskimiş bir bez çantası kucağına aldı ve gözleri yeniden gözlerimi buldu. Birazdan göreceklerine hazır olmanı ve dayanmanı istiyorum Ebrar. Titreyen göz kapaklarım ile çantayı göstererek ne var bunun içinde diye sordum. Cevabından ise ölesiye korkuyordum çünkü artık yaşadıklarımın bir sınırı yoktu. Babanın bana yapmış olduğu büyü. Gözlerimi korkuyla açarak kendimi ondan ve büyünün olduğu çantadan uzaklaştırdım. Benim de senden sakladığım sırlarım var Ebrar. Bu defa o gözlerini benden çekerek bakışlarını çantada sabitledi. Bu büyüyü baban Mustafa Hoca ile birlikte benim için yapmış. Ne diyorsun sen Zebran? Babam neden öyle bir şey yapsın? Sesim şaşkınlıktan ve şoktan o kadar az çıkmıştı ki ben bile kendimi zor duyuyordum. Baban kendisini öldükten sonra senin hüddam olmanı istediği için sen hüddam olana kadar peşini bırakmayayım diye bana bağlama büyüsü yapmış ve şoktan açılan ağzımı elimle kapatırken Zebra nasıl gerçeği anlatmaya başladı. Ve ben büyünün etkisiyle senin hemen hüddam olabilmen için babanı öldürdüm. Sana yaptığım tüm kötülüklerin sebebi bu çantanın içinde. Babanın büyüde yazdığına göre bu büyüyü bir tek sen bozabilirsin. Gözlerimden akan yaşlar artık gözlerimi acıtmaya başlasa da bilmiyorlardı. Babamın yaptığı şeye inanmak istemiyordum. Zebra'nın onun katil olduğuna inanmak istemiyordum. Zebran çantanın ipini açtığında içinden kanla kaplı bir poşet çıkarıp yatağın üzerine serdi. Annemin özenle seçip aldığı yatak örtüsünü kana bularken poşetten gelen pis koku midemi bulandırıyordu. Zebran gözlerimin içine baktıktan sonra poşeti açmaya başladı. Gördüğüm görüntüyle boğazıma kadar gelen safranı kusmamak için kendimle savaşırken güçlü olmaya çalıştım. Oysa ki ruhum bir kar tanesi kadar güçsüzdü. Zebra'nın gözlerinde eriyecek kadar zayıftı. Poşetin içinde küçücük bedeni kanla kaplı bir bebek cenini vardı. Üzerinde iğneler batırılmış ve yazılar yazılmış saman kağıtları vardı. Kağıtları kan ile kaplı olması gerekirken hiçbir yerinde bir damla kan lekesi yoktu. Bebek iki avucumun büyüklüğüne yakındı. Gözleri, dudakları, elleri ve ayakları oluşmuştu. Kısacası bedeni doğmak için hazırdı ama babam buna engel olmuştu. Asıl katil kimdi? Kendisine yapılan büyünün etkisiyle hükmü öldüren Zebran mı? Yoksa emelleri uğruna daha anne karnında olan doğmamış bir bebeği öldüren ve yaşama hakkını elinden alan babam mı? Aklım ve vicdanım bu sorunun cevabını ararken Zebran poşeti bana doğru yaklaştırıp gözlerimin içine yeniden bakmaya başladı. Büyüyü bozmak için iğnelere takılı olan kağıtları alırken tılsımlı sözleri söylemen gerekiyor. Tüm iğneleri bebeğin bedeninden çıkardıktan sonra bebeğin karnını ikiye kesip içindeki cam küreyi yine tılsımlı sözler ile yere atıp kıracaksın. Hepsi bu kadar mı? Evet.
Ben o tılsımlı sözleri bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Zebran sol elini üçüncü gözümün üzerine koyup gözlerini kapatarak tılsımlı sözleri okumaya başladı. O okudukça güçlendiğimi hissediyordum. Tılsımlı sözler beynimi işgal ederken elini alnımdan çekti ve geriye doğru çekildi. Bebeği kokudan midem bulansa da önüme doğru çektim ve tılsımlı sözleri okumaya başlayarak iğneleri bebeğin bedeninden çekip katlanmış kağıtları açarken Zebran yine kendi bedenine bürünmüştü. El hekim künhelmün yüyünel bir kes. İğneleri bebeğin bedeninden çıkarıp tılsımlı sözleri okumaya devam ederken Zebran daha fazla dayanamayıp bedenini yatağıma bıraktı. El hekim künhelmün yüyünel bir kes. Bir iğneyi daha çıkarıp kağıdı açtıktan sonra bakışlarımı korkuyla Zebran'a çevirdim. Ağzından, burnundan, gözlerinden ve kulaklarından akan zift gibi kanlar yatak örtüsü üzerinde bir araya geliyordu. Ona bir şey olmasından korksam da daha fazla duraksamadan iğneleri bebeğin bedeninden çıkarmaya devam ettim. Zebra'nın bedenindeki tüm kanlar yatak örtümünün üzerinde birleşip bir kaynar su gibi fokurdarken gözlerime iyileşen bakır takı tabağımı hızla boşaltıp kana benzeyen sıvıyı bakır tabağa aktardım. Ve son iğneyi de bebeğin bedeninden çıkardıktan sonra iğneleri ve açılan kağıtları bakır takı tabağımın içine attım. Zebra'nın bedeninden dumanlar çıkmaya başlarken attığı çığlıklar kalbimi paramparça ediyordu. Kendimi sakinleştirmeye ve ona hiçbir şey olmayacağına dair ikna etmeye çalışırken makyaj masasının üzerindeki törpümü alıp tılsımlı sözleri söyleyerek bebeğin karnını ikiye yardım. Zinharük bebehiha. Bebeğin içinden çıkardığım avucumun içi büyüklüğündeki cam kürenin içinde yanan ateş daha da harlanıp yanmaya başlarken hiç düşünmeden cam küreyi yere atıp kırdım ve ateş geçtiği yerleri küre çevirerek kendi kendine bakır takı kasemin içine girdi. Kasenin içindeki tüm kağıtlar alev alıp yanarken Zebra'nın içinde kalan tüm katran sıvılar da kasenin içine doldu ve büyük bir ateşle yanıp yok oldu. Kasenin içine kalan külleri bebeğin üzerine döktükten sonra bebek önce küle döndü ve ardından yok oldu. Alnımdan akan terleri elimin tersiyle silerken yatağımda baygın halde yatan Zebra'nın yanına gidip ağlayarak başını göğsüne yasladım. Geçmişti, bitmişti ve her şeyi daha da iyi anlamıştım. Asıl düşmanımın kanı damarlarımda dolanıyordu. Babam. Beni kendi amaçları uğruna kurban etmişti. Asıl suçlu Zebran değil, babamdı. Başımı yastığıma koyup Zebra'nın hareketsiz bedenini bedenime yasladım. Başını göğsüme koyup sarıldım ve gözlerimi kapadım. Ne kadar süre bu halde kaldık bilmiyorum. Üzerimdeki kıvırdanış bir gözlerimi hızla açtığımda Zebra'nın uyanmış olduğunu gördüm. Telaş ve korkuyla yatağımdan kalkıp Zebra'na sıkıca sarıldım. Gözlerimdeki yaşlar yine benden izinsiz akmaya başlamıştı. Zebran, iyi misin? Zebran bana sarılmadı. Kollarımı boynundan çözüp bileklerimden tutarak beni yatağa oturttu ve kendinde yanıma oturdu. Gözlerimin içine sanki bir daha hiç bakmayacakmış gibi bakmıyordu. Önemli olan beynim iyi olup olmayacağımı değil, Ebrar şimdi ne yapacağımız ve bundan sonra ne olacak. Anlamaz gözlerle ona bakarken kaçırdığı gözlerindeki duyguları anlatabileceğim bir kelime bulamıyorum. Bundan sonra Mustafa Hoca'ya da Günas'a da inanamam. Onlar ile birlikte olamam. Ellerini bileklerimden çekerek kendini benden uzaklaştırdı. Ben büyüğüyle de olsa babanı öldürdüm Ebrar. Sana tecavüz ve işkenceler ettim. Artık senin yanında duramam. Bunu yapamam. Beni azat et ve bu kabustan kurtul. Nişanlın ile yeniden mutlu ol. Eski hayatına dön. Zebra'nın ağzından çıkan sözcükler uğruna aylardır savaştığım şeylerdi. Başarmıştım. Artık bu kabustan uyanabilir, kurtulabilirdim. Buna sevinmem gerekirken neden içimde büyük bir hüzün vardı? Neden Zebra'nın söylediği her cümle canımı bu kadar yakıyordu? Sana yaptıklarımın bir özrü olarak Sirmina'yı kurtaracağım. Onu sana getireceğim ve sonrasında sonsuza kadar bir daha karşına çıkmayacağım. Seni çok sevsem bile bunu sana borçluyum Ebrar. Zebra'nın sözleri ruhumu paramparça ederken aklıma gelen düşünceyle gözlerinin içine bir umutla bakıp ellerinden tuttum. Teklifimi kabul ederse ne olursa olsun hep onunla olacaktım. Ama kabul etmezse kararına saygı duyacaktım. O gün yanıma gelen Müslüman cin padişahın teklifini kabul edelim Zebran. Onların tarafına geçelim. Yunas'tan ve Mustafa Hoca'dan intikamımızı alabiliriz ve kimse bize bir şey yapamaz. Zebran ellerini ellerimden hızla çekip ayağa kalktı ve benden birkaç adım uzaklaştı. Ne saçmalıyorsun sen Ebrar? Ben kafir bir cin padişahım. Bunu yapamam. Kabilemi bırakamam. Onlar da her şeyi anlattığımızda seninle birlikte Müslüman olur. Zebran yeniden sessizliğe bürünürken kendimi her türlü cevabı hazırlamaya çalışıyordum. Aramıza yine açılması zor bir duvar örmüştüm. O duvarı yıkmak da, bir tuğla koymak da Zebra'nın elindeydi. Gözlerinin içine cevap vereceğini merak ederek bakarken içimden teklifi kabul etmesi için dualar ediyordum. Kabul etmeliydi. Beni anlamalıydı. Gözlerimi gözlerinden çekerken içimdeki ses teklifimi asla kabul etmeyeceğimi söylüyordu. Önce bakışlarını üzerimden çekti, sonra ellerini. Benden birkaç adım uzaklaşırken yüz ifadesinden duymaktan korktuğum şeyleri söyleyeceğinin farkına vardığımda susması için başımı iki yana salladım. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Ben Müslüman olamam Ebrar. Teklifi kabul edemem.
Kabilemin Müslüman olması için zorlayamam. Ben şeytanın soyundanım ve öyle kalacağım. Benim için yaptığın onca şeyi, sana olan aşkım yüzünden yaptığım basitçe şeylerdi. Ama sana yaptığım şeylerin sebebi büyü de olsa bir yanımda yapmam için yalvarıyordu. Delicesine hiçbir şey istemediğim kadar çok istiyordum sana ve bedenine sahip olmayı. Ben kötüyüm ve içimdeki kötülüğü silip atamam. Sana yaptıklarımın bedeli olarak Silmina'yı kurtaracağım ve boşanacağız. Sen sadece hüklemim olarak kalacaksın. Tabi hala şeytanın, kötülüğün tarafında kalmak ve hüküm olmak istersen. Sesi öyle sert ve kararlı çıkıyordu ki ne yaparsam yapayım kararından geri döndüremeyeceğimi biliyordum. Başımı kabul ettiğimi belirtir bir şekilde sallarken bir daha gözlerine bakma cesaretini gösteremedim. Yunus'a ve Mustafa Hoca'ya sana yaptıklarının bedelini ödeteceğim. O günden sonra istediğin an özgür kalacaksın. Sana söz veriyorum. Bunları söyledikten sonra gözlerinin önünde buhar olup kayboldu. İlk birkaç dakika beynimde yankılanmaya devam eden sözlerini sindirmeye çalıştım. Hayatım yine eskisi gibi olacaktı. Murat ile yeniden bir araya gelebilir, hatta evlenebilirdim. Peki ya neden mutlu değildim? En başından itibaren istediğim şey gerçekleşmek üzereydi. Özgür kalacaktım. Babamın lanetinden kurtulacaktım. Düşünmekten gözlerim zonklamaya, ağrımaya başladığında alnımı parmaklarımla ovarak ayağa kalktım. Artık kendime gelmem ve toparlanmam gerekiyordu. Eski Ebrar olmam gerekiyordu. Odamdaki aynada kendimle göz göze gelirken içimden kendime bir söz verdim. Bundan sonra ne olursa olsun güçlü olacak ve asla pes etmeyecektim. Giyeceğim kıyafetlerimi hazırlayıp kendimi banyoya attım ve ılık suyun bedenimi esir almasına izin verdim. Sanki suyun değdiği yerlerde gizli kalmış günahlarım yok oluyor, arınıyordum. Ben Zebra'nın izlerini bedenimden ve ruhumdan silip atıyordum. Banyoda üzerimi giyinip saçımı kuruttuktan sonra odama geri dönüp pencereyi açarak temiz havanın içeriye girmesine izin verdim. Canım aşırı derecede tatlı çekmişti. Mutfağa gidip kendime birkaç çikolata alıp sade filtre yaptıktan sonra odama geri döndüm ve televizyonumu açıp en sevdiğim komedi dizilerinden birini izlemeye başladım. Çikolatamdan ısırıp hemen ardından kahvemi yudumlarken normal bir insan gibi yaşamayı nedenle özlediğimi fark ettim. Aklıma gelen fikirle telefonumu elime alıp Damla'nın numarasını bulup hemen aradım. "Kuzum, nasılsın?" Neşeli sesi kulaklarıma dolarken onu ne kadar çok özlediğimi hissettim. "İyiyim canım, eğer işin yoksa yarım saat sonra her zamanki kafede buluşsak olur mu?" "Olur tabii, seni o kadar özledim ki bu zamana kadar hazırlanma rekorumu kırıp geliyorum. Ben de birazdan çıkacağım, görüşürüz." "Görüşürüz canım." Telefon görüşmesini bitirdikten sonra kahvemden büyük bir yudum alıp bitirerek televizyonumu kapattım. Dolabın kapaklarını açıp giysilerime göz gezdirdikten sonra Murat'ın doğum gününde hediye aldığı lila rengi, boyu dizde biten kalın askılı elbiseyi giyinip saçımı at kuyruğu modelinde topladım. Hafif bir makyaj yapıp takılarımı taktıktan sonra parfümümü sıkarken aynadaki görüntüme burukça gülümsedim. Bir insan için yaşaması sıradan olan şeyler bile benim için o kadar farklı geliyordu ki, beyaz spor ayakkabılarımı alıp lila renk çantamı eşyalarımı koyduktan sonra odamı üstten toparlayıp boş kahve fincanımı elime alarak odadan çıktım. Aşağı kata indiğimde bardağı bulaşık makinesine atıp evden hızla çıktım. Arabama binip hızla Damla ile buluşacağımız kafeye doğru yol almaya başladım. Aslında yürüyerek de gidebilirdim. Kafe evime çok yakındı ama araba sürme hissini özlemiştim. Radyodaki şarkıların biri bitip diğeri başlarken kafenin önüne çoktan gelmiştim. Uygun bir park yeri bulup arabayı park ettikten sonra arabadan indim ve kapıları kilitleyip merdivenlerden çıkmaya başladım. Kapıdan içeriye girdiğimde tanıdık hissi beni çepeçevre sararken gülümseyerek etrafıma bakınmaya başladım ve onunla göz göze geldim. Murat elindeki kahve fincanını geri koyup gözlerini benden kaçırsa da bu çok kısa bir süre sürmüştü. Gözlerinin altı morarmış, her gün tıraş ettiği sakalları uzamış, özensiz olduğu her halinden belli, kombiniyle çok farklı bir adam vardı karşımda. Karşısında oturan arkadaşı beni görünce hızla yanıma gelip beni kolumdan tutarak Murat'ın yanına doğru götürmeye başladı. Şaşkınlıktan ağzımı açıp hiçbir şey diyememişken kendimi Murat ile aynı masada karşı karşıya oturmuş bir halde buldum. "Evrar, bu çocuğun aklında, kalbinde, her kelimesinde sen varsın. Geceleri uyuyamıyor, gündüzleri de sen bu halde. Onunla konuş ve ne yap ne et eski Murat geri gelsin. Artık seni dinlemekten tüm arkadaşları olarak intihar edeceğiz, haberin olsun." Arkadaşı bu sözlerinden sonra giderken Murat'ın gözlerinin içine baktığımda o gözlerde iki duygunun hüküm sürdüğünü gördüm. Özlem ve aşk. İkimiz de söze nereden başlayacağımızı bilmiyorduk. Bildiğim tek şey bu fırsatı değerlendirip Murat'a her şeyi anlatmak olacaktı. Gözleri gözlerimi yeniden bulduğunda burukça gülümsedi. "Nasılsın? Bir şey içer misin?" "İyiyim, hayır içmeyeceğim." Bu arada elbise çok yakışmış. "Teşekkür ederim." Ellerinin titrediğini gördüm. Kahve fincanı ile oynarken birkaç defa fincanı düşürme tehlikesi atlatsa da umursamamıştı. "Bana ne oldu bilmiyorum Evrar. Nasıl böyle iğrenç bir adam oldum ve seninle ayrıldık bilmiyorum. Yaptığım her şey için çok geç olsa da özür dilerim."
Titreyen elleri ellerimi bulduğunda bir anda olsa nefesim kesildi. Şu an kendimi Zebran'a ihanet ediyormuşum gibi hissetmem normal miydi? Elimi elimden çekip küçük bir gülümsemeyle başını öne eğdim. Sana anlatmam gerekenler var Murat. Ama senden tek istediğim sözümü kesmemen ve bana inanman. Murat'ın endişeli bakışları altında bir derin bir nefes aldım. Dinliyorum. Aldığım nefesi geri verdikten sonra bir elini tutup Kermümin Zeliyel, Kermümin Zeliyel, Kermümin Zeliyel sözünü 3 defa okuyarak cinlerin ve buradaki kimsenin konuştuklarımızı duymaması için seslerimizi mühürledim. Her şeyi en baştan anlatmaya başladığımda Murat'ın elini hala tutuyordum. Bana anlattıkça gözlerindeki endişeli ifade yeni bambaşka duygulara bıraktı. Elimi daha da sıkı kavrayıp sıkıcı elimi hapsederken gözünden akan bir damlaya sanki kalbinde yanan ateşin üzerine damlayıp o ateşi daha da harladı. Son sözlerimi söyledikten sonra derin bir nefes alarak elimi elinden çektim ve arkama yaslandım. Ağzını birkaç defa açıp kapadı ama şaşkınlığı yüzünün her halinden belli oluyordu. Ben diyerek derin bir nefes aldı. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum Ebrar. Bu yaşadıkların kulağa inanılmaz geliyor. İnanmadın. Bu sözümle öne doğru eğilip iki elini sıkıca tuttu ve bir zamanlar bakmaya doyamadığım gözleriyle gözlerimin içine baktı. Hayır, sana inanıyorum Ebrar. Sadece bu yaşananları anlamlandırmak ve kabullenmek irademi zorluyor. Ama ne olursa olsun söylediğin her şeye inanıyorum. Ve başıma gelen garip olayları şimdi anlayabiliyorum. Gözlerini gözlerimden kaçırırken söylediği sözler ikimiz arasında esas gerçeği gözlerimizin önüne serdi. Şimdi sen bir cin padişahı ile evlisin öyle mi? Evet ama çok yakında bu saçmalık bitecek. Eski hayatıma geri döneceğim. Sorarken bile garip hissediyorum ama ona karşı bir şeyler hissediyor musun? Evet, son zamanlarda bana karşı olan davranışlarıyla ona alışmamı sağladı. Ama ona asla aşık olmadım. Ne kadar pişman olursa olsun bana yaptığı onca şeyi silip atamam. Ne olursa olsun bundan sonra yanında olacağım Ebrar. Belki bu şimdi söylemem doğru değil ama seni sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim. Eğer sen istersen seninle her şeyin üstesinden gelmeye hazırım. Bu sözleriyle gözümden bir damla yaş firar ederken baş parmağıyla yanağımdaki yaşı silip geri çekildi. Çalan telefonumu çantamdan çıkarıp ekrana baktığımda Damla'nın aradığını gördüm. Kuzum ben gelmek üzereyim. Ben kafedeyim kuzum. 2 dakikaya oradayım. Telefonu kapattıktan sonra Murat'ın beni gülümseyerek izlediğini gördüm. Damla ile mi buluşacaksın? Evet. Ben seni tutmayayım o zaman. Ne olursa olsun yanındayım tamam mı? Bunu sakın unutma. Unutmam. Sen de bundan sonra kendine çok dikkat et. En ufak bir olayda beni ararım. Murat'ın yanımdan ayrılıp birkaç masa ilerisinde oturdum. Ve 1 dakikaya yakın bir süre sonrasında Damla geldi. Onunla özlemle kucaklaştıktan sonra garsona siparişlerimizi verdik. O esnada Murat'ın kafeden çıktığını gördüm. Garson siparişlerimizi getirdikten sonra her şey ve Murat ile karşılaşmamızı Damla'ya anlatmaya başladım. Ben anlattıkça Damla'nın gözleri bazı şaşkınlıktan açılmıştı. Şimdi ne olacak? Çayımdan bir yudum alırken arkama yaslandım. Bildiğim tek bir şey var. O da hükmüm olarak devam edeceksem iyilerin tarafında olacağım. Zebran ne olacak? Bilmiyorum. İnan bildiğim ve emin olduğum tek şeyi biraz önce söyledim sana. Damla ile o gün saatlerce sohbet edip içimden dile getiremediğim ne varsa anlatıp rahatladım. Anlattıkça harabeye dönen hayatımın bazı taşları yerine oturmaya başlamıştı. Bu bile benim için büyük bir şeydi. Ve onu uzun bir süre hiç görmedim. Okula ateş hoca olarak gelmedi. Rüyalarıma bile artık gelmiyordu. Ona aşık değildim ya da sevmiyordum ama varlığına alışmıştım. Ne kadar kötü olursa olsun son zamanlarda bana karşı hep dürüst olmuştu. Büyü yüzünden de olsa yaptıklarını tam anlamıyla hiçbir zaman affetmeyecektim. Günas arada yanıma gelse de ona hiçbir şey belli etmeden her şey yolundaymış gibi konuşuyor ve ona karşı hep iyi davranıyordum. İçimde ona karşı biriken intikam hissi gün geçtikçe büyürken ruhumu da esir alıyordu. Annem, kardeşim ve Damla ile geçirdiğim günler ruhuma ilaç gibi geliyordu. Gün geçtikçe kendimi geçmişimden ve kötü günlerden arındırıyordum. Kurtuluşuma ve her şeyin bitmesine çok az kalmıştı. Ya da ben öyle sanıyordum. 1 ay sonra, haftalar sonra yine onunla karşı karşıyaydım. Gözlerimin içine ilk karşılaştığım Zevran gibi bakıyordu. Bu iyi bir şey miydi? Yoksa korkmam mı gerekiyordu? Ne hissetmem veya ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. 1 hafta önce öğrendiğim şeyle hayatım, duygularım darmadağın olmuştu. Ve o gün gelmişti işte. Zebran sözünü tutacak ve Sirmina'yı kurtaracaktı. Birlikte Sirmina'nın atladığı o uçurumun kenarındaydık. Beni burada bekle ve ne olursa olsun sakın olduğun yerden ayrılma. Hiçbir şey söylemeden başımı tamam anlamında salladım ve ardından Zebran gözden kayboldu. Tek istediğim Sirmina'nın kurtulması ve bir daha buraya gelmemekti. Hayatımı yoluna koymaya çalışırken yeniden başa dönmek istemiyordum. Olduğum yere oturup dizlerimi kendime çekerek kollarım ile dizlerimi sarıp başımı dizlerime yasladım ve beklemeye başladım. Zaman geçmek bilmese de sabırlı olmayı öğrenmiştim. Sona az kalmıştı ve sabretmek en kolay şeydi.
Rüyalarıma giren ve benden kendisini kurtarmamı isteyen Sirmina'nın hareketsiz bedenini gözlerinin önünde belirdiğinde ona endişe ve korkuyla baktım. Zebran bana verdiği sözü tutmuş ve Sirmina'yı kurtarmıştı. O iyi mi? Bir sadece uyanması biraz zaman alacak. Bazı ritüeller yapmamız gerekiyor. Gözlerinin içine minnet ile bakarken birlikte eve doğru yürümeye başladık. Geldiğimiz yollara geri dönerken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Savaşımız daha çetin olacaktı. Artık düşmanlarımıza bir yenisi daha eklenmişti. Ervah'ın kabresi. Sirmina'yı alabilmek için her şeyi yapacaklardı. Aklımdaki sorular ise beni yiyip bitirmeye devam ediyordu. Peki şimdi ne olacaktı? Biz ne olacaktık? Zebra'nın göremeyeceğinden emin olduğum bir anda bakışlarımı karnına götürüp sağ elimi karnının üzerine koydum. Ondan sakladığım ve günden güne içimde büyüyen iki masum bebeğime ne olacaktı? O gerçeği Zebra'ya nasıl söyleyecektim? Söylediğimde sözünü tutup beni özgür bırakacak mıydı? Aklımda onlarca soruyla Zebra'nı takip etmeye devam ederken her şeyin yolunda gideceğini kendime inandırmaya çalışıyordum. Kanlı ay kızıllığıyla bedenimde izi bırakırken Sirmina'nın altın sarısı saçları da payına düşeni alıyordu. İnsan aciz bir toprak parçasıydı. Tanrı'ya kulluk etmek için yaratıldı. Kimisi kabul edip kurulurken kimi de isyan edip şeytanın yoluna saptı. Sirmina'nın çıplak bedenini koruma tılsımlarıyla çizdiğim dairenin içine koyan Zebran gözlerimin içine bakıp "Hazırsan artık başlayabiliriz" dedi. Ve elindeki kan dolu kaseyi ve at kılından yapılmış fırçayı elime verdi. "Hazırım, artık başlayabiliriz" diyerek elimdeki fırçayı kasenin içerisindeki kana daldırıp çıkardım ve Sirmina'nın bedenine tılsımlı sözleri söyleyerek şekiller çizmeye başladım. Fırçanın değdiği yerdeki kan Sirmina'nın derisinde kaybolurken derisinin üzerindeki kan izleri bir su gibi kaynamaya başladı. Çıkan dumanların kokusu midemi bulandırsa da dayanmam gerekiyordu. Kanı tüm bedenine sürdükten sonra kalan birkaç damlayı baş parmağıma sürüp üçüncü gözüne yani alnının tam ortasına parmağımı koydum ve içimden tılsımlı sözleri okumaya başladım. Ben okudukça kaynayan kan izlerinden katran karası sıvılar çıkıyordu. Tıpkı Zebra'nda olduğu gibi. Katran sıvı Sirmina'nın bedeninin altında birikip bir girdap oluşturmaya başlarken onu yeniden içine hapsetmemesi için acele etmem gerekiyordu. Hızla gereken tüm tılsımlı sözleri okudum ve gözlerimi kapayıp Sirmina'nın ellerinin omuzlarına koyarak onu hızla kendime doğru çektim ve Zebran onu hemen kucağına aldı. Katran sıvı ateş gibi yanıp birkaç dakika içerisinde yok olurken gözlerimden akan mutluluk gözyaşlarıyla Zebran'a baktım. Başarmıştık. Sirmina'yı yeniden yanıma bıraktıktan sonra gözlerime hislerden yoksun fakat uzun süre bakıp hiçbir şey demeden yanımızdan ayrıldı. Sirmina'ya zor da olsa yanımda getirdiğim kıyafetlerimi giydirip uyanmasını beklemeye başladım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum ama hafif kıpırdanışlarla gözlerini açıp yüzünde acı dolu bir ifadeyle yerinden doğruldu. "Ben neredeyim?" Ellerinden tutup gülümseyerek gözlerinin içine baktım. "Ben Ebrar, seni kurtardık Sirmina. Yeniden hayattasın." Sirmina inanamaz gözlerle bana bakarken akan gözyaşlarını aldırmadan bana sıkıca sarıldı. "Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sirmina." Ben de ona sıkıca sarıldım ve elimle sırtını şefkatle okşadım. Tamam, teşekkür etme. Geçti, tamam mı? Artık buradasın, yanımdasın. Sana kimse zarar veremez." Sirmina benden ayrılıp gözyaşlarını silerken Zebran elinde siyah bir kurdele ve makas yeniden yanıma geldi. Sirmina ona korku dolu gözlerle bakarken Zebran kurdeleyi önce benim sol bileğime, sonra da kendi sol bileğine bağladı ve bazı sözler okumaya başladı. O sözleri okudukça siyah kurdele çürüyor, küçük kıvılcımlar çıkarak yanıyordu. Avucumun içinde hissettiğim acıyla irkilip elimi açtığımda kızıllığı ile gözlerimi alan kına lekesiyle karşılaştım ve o an Zebra'nın ne yaptığını anladım. İtiraz edebilir, onu evli kalmamız için zorlayabilir ama bunu yapmayacaktım. Sessizliğimi koruyarak ona aramızda evliliği bitmesini bekledim. Kurdele incecik bir ip halini alırken Zebra elindeki makas ile kurdelenin kalanını kesti. Ve önce benim bileğimdekini, sonra kendi bileğindeki bağları çözüp elinden ufalayarak toz haline getirdi. Elimdeki kına izine o tozu döktükten sonra elimi elimden çekti. Kına izi toza karışıp yok olurken Zebran acı bir gülümsemeyle gözlerini gözlerim ile birleştirdi. "Artık benim karım değilsin Ebrar. Hep istediğin gibi özgürsün." Ne diyeceğimi, ne hissedeceğimi bilemez bir haldeydim. Yaşadıklarım beni o kadar yormuştu ki artık bir olayı daha kaldırmaya takatim kalmamıştı. Simirna elini koluma koyup destek olmak istercesine bana bakarken odanın içinde beliren pembe elbiseli, bembeyaz tenli, gri gözlü bir cinniya hızla Sermina'nın yanına gelip ona sarıldı. "Allah'a şükür bulduk seni." Cinniya ve Sermina şaşkınlıkla bakarken Zebran hiç beklemediğim bir hareket yapıp Cinniya'yı kolundan sertçe tutup duvara fırlattı. "Pis mahlukat, sen buraya nasıl geldin?" Cinniya yaşadığı acıya rağmen hızla ayağa kalkıp kendini toparladı ve Zebran'a karşı gelip onu beyaz zincirler ile bağladı. "Artık oyunun sonuna geldin Zebran. Ebrar her şeyi öğrenecek." "Hayır, bunu yapamazsın."
Anne ve babasının onu bir lanet uğruna kurban ettiğini, senin bu laneti başlatmak için bir piyon olduğunu, her şeyin koskoca bir oyundan ibaret olduğunu her şeyi öğrenecek. Bedenim duyduklarımla sarsılırken Sirmina beni kollarımın arasına aldı. Zebra'nın ateş saçan bakışları ruhumu korkuyla yakmaya başlarken zincirlerimden kurtuldu. Bu duyduklarımın doğru olmaması için her şeyimi verirdim. Bana bunu yapmış olamazlardı değil mi? Anne, baba, Zebra ne olur bunu yapmış olmayın. Ne olur diye fısıltıyla yalvarırken gözlerim kararmaya başlamıştı. Daha fazla ayakta kalacak gücü kendimde bulamıyordum. Aklımda ise cevabımdan korktuğum bir soru vardı. O soru benden izinsiz dilime döküldü. Lanet gerçekleşti mi? İçimde kendim ile büyük savaş veriyordum. Babam ve Zebra'nın ihanetini bir şekilde kaldırabilirdim ama beni doğuran, büyüten annemin ihanetini kaldıracak gücü kendimde bulamıyordum. Zebran seni hamile bırakıp boşadı ve lanetin ritüelinin son basamağını yerine getirdi. Her şey için artık çok geç Ebrar. Sol yanıma gelen isminin Ayşe olduğunu öğrendiğim Müslüman cinne, kaderli bakışlarıyla gözlerime bakarken bayılmamak için direniyordum. Zebran bebekleri en başından beridir biliyordu. Karnımda masum sandığım o iki can, Sermina'nın lanetinin gerçekleşmesi için bir piyondu. Ve Zebran amacına ulaşmış, kendi üzerine düşeni yapmış, bizimle işi bitmişti. Geleceğim geçmişime tutsak olmuşken ailem kendi çıkarları uğruna Zebrana ve kabilesine kurban olarak beni vermişlerdi. Ben artık büyük bir lanetin parçasıydım. Belki de Sermina gibi lanetin ta kendisi. Büyük bir sinirle Zebra'nın üzerine atladım ve onu yere devirip üzerine çıkarak boğazını sıkıca kavradım. Evet Zebran, benden bedenen güçlüydü fakat beden gücünden daha da büyük bir gücü vardı. İnsan içinde gizli bir pusuya yatan o duygu, intikam duygusu. Gözlerinin içine içimdeki tüm saf duygularla bakarken gözlerinde ilk defa gördüğüm korku duygusu beni şaşırtmak yerine daha da güçlendirmişti. Neye inanmak istiyorsan ona inan Ebrar. Ama şunu sakın unutma. Benim sana olan duygularımın hepsi gerçek. Eğer gerçek olmasa... Sus artık sus. Yalanlarını daha fazla duymak istemiyorum. Artık yolun sonuna geldin. Seni tüm nefretim ile. Zebren alay dolu cümleleriyle sözümü keserken içimdeki intikam duygusu daha da kabarmıştı. Yakıp öldürecek misin? Tüm kabilemin sana düşman olacağını bile bile bunu yapacak mısın? Ah Ebrar, ikimiz de biliyoruz ki beni öldüremezsin. Sen çocuklarının babasını öldürebilecek biri değilsin. Yüzüne attığım tokat ile başı yana kayarken hızla beni yana doğru itti ve bu defa o üzerime çıkıp kollarımı iki yanımdan tuttu. Artık aramızdaki tüm yalanlar ve oyunlar sona erdi Ebrar. Tebrik ederim, rolünü hakkıyla yerine getirdin. Lanet artık karnımda büyüyor, her zerresinde kanıma işledi. Amir ve Eftelya'nın kızı ve çocuklarımız azap kabilesinin lanetin bedeli olarak verilecek. Sana acıyorum biliyor musun? Kandırması kolaylı, zavallı bir insansın. Murat'ın ben olduğuma bile hemen inanacak kadar zavallı. Onun daha fazla konuşmasına izin vermemeliydim. Ayşe sanki beni duymuş gibi Zebra'nın üzerimden çekerek ona yardım eden iki kişinin daha olduğunu gördüm. Zebran her ne kadar karşı koymaya çalışsa da tanımadığım iki adam onu zapt etmeyi başarıyordu. Sermina hemen yanıma gelip bana sarılırken karnımda hissettiğim ağrı ile yüzüm acıdan buruştu. Lanet bedenimde kendini acısıyla belli ederken Zebra'nın ateş saçan gözleri bir an olsun üzerimden ayrılmıyordu. Ayşe yanıma geldiğinde bir eliyle benim bir eliyle de Sermina'nın gözlerini kapadı ve birkaç saniye sonra elini gözlerimden çektiğinde odama geldiğimizi anladım. İçimdeki öfke geçmemiş, aksine annem aklıma geldikçe daha da artmıştı. Şimdi sıra onunla yüzleşmekti. Sermina ve Ayşe arkamda bırakıp hızla merdivenlerden aşağı indiğimde annemi salonda kahvesini içip kitabını okurken buldum. Yerimde öylece dona kalmıştım. Kızının hayatını mahvederken sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. İçimdeki bitmek bilmeyen öfkeyle elindeki kahve fincanı alıp hızla duvara atarken fincan paramparça oldu ve içindeki kahve yere duvardan süzülüp yere dökülüyordu. Annem kitabını yanına koyup dehşet dolu gözlerle bana bakarken hızla üzerine atıldım ve gözlerinin içine bakarken boğazını sıkmaya başladım. Her şeyi öğrendim anne. Babam ve sen menfaatleriniz uğruna ben bir hiçmişim gibi laneti kurban ettiniz. Allah sizin belanızı versin. Annemin gözlerindeki şaşkınlık yerini korkuya bırakırken ona şiddetli bir tokat atıp oturduğu yerde onu iyice koltuk ile kendi arama sıkıştırmıştım. Nefes almakta güçlük çekmeye başlamıştı ama umurumda değildi. Kızım, ne olur dinle beni diye kısık sesiyle yalvarsa da onu dinleyemeyecektim. Sakın bir daha bana kızım deme. Eğer kızın olsaydım ve beni sevseydin hayatımı mahvetmezdin. Senden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Sakın ama sakın bir daha karşıma çıkma. Adımı bile anma. Senin artık Ebrar adında bir kızın yok. Derin bir nefes alıp annemin yüzüne nefret ile tükürüp ona şiddetli bir tokat daha attım. Gözleri kapanırken dudağımdan sızan kanı gördüğümde biraz olsun üzülmemiştim. Sanki içimde ben değil başka biri vardı. Ebrar yeter. Artık buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi güzelim, eşyalarını toparlayalım. Semina ve Ayşe beni ailemin yanından uzaklaştırırken odama geri döndük.
ve hızla birkaç parça kıyafetimi, telefonumu, şarj aletimi ve biriktirdiğim paralarımı sırt çantama koydum. Odama son bir bakış atıp çıktıktan sonra annem ve babam onun odasına girip kasanın şifresine girerek annemin mücevherlerini ve tüm paralarını aldım ve çantama attım. Gideceğim yerde en azından bir süre beni idare edebilirdi. Evden hızla çıkıp bahçedeki arabama doğru yürürken bize doğru gelen iki adam ile adımlarımı durdurdum ve onlara çatık taşlarıyla bakmaya başladım. Simina'ya ağlamaya başlayarak onlara doğru koşarken onların kim olduğunu anlamaya başlamıştım. Can abi, Hakan abi geldiniz buradasınız diyerek onlara sıkıca sarılan Semina bir süre sonra ikisinin ortasına yürüyerek yanıma gelip durdu. Hakan abi ve Can abi Mardin'de benim ailem oldular. İkisi de Hüttam Semina. Artık güvendeyiz. Onlara sadece acı dolu bir gülümseme attım ve arabanın şoför koltuğuna geçtim. Sermina ön koltuğa otururken Can ve Hakan arka koltuğa oturdular. Ayşe bizi gideceğimiz yerde bekliyor olacaktı. Arabada oluşan kısa bir sessizliğin ardından uğramamız gereken son bir yer var diyerek arabayı çalıştırdım ve Murat'ın evine doğru arabayı sürmeye başladım. Birkaç dakika sonra arabayı Murat'ın evinin önüne park ettikten sonra "Siz beni burada bekleyin, birazdan geliyorum" diyerek arabadan indim. Etmem gereken acı bir veda vardı ve bu veda ile kalbimi yerinden söküp Murat'ın kalbine emanet edecektim. Kapıyı çaldıktan kısa bir süre sonra Murat uykulu gözlerle kapıyı açtı. "Ebrar, hoş geldin. Keşke geleceğini önceden haber verseydin. Ne oldu sana? İyi misin?" Gözlerimden akan yaşlar tenime akıp kavururken hiç düşünmeden Murat'ın kokusunu içime çeke çeke sarıldım. Kalbimdeki acı gitgide artarken ona hıçkırıklarım da eşlik ediyordu. Murat bana sımsıkı sarılıp saçlarıma öpücükler kondurarak beni içeriye aldı ve kapıyı kapattı. Birlikte salona gidip koltuklara oturduğumuzda hala ona sarılıyordum. Saçlarımı yüzümün önden çekerken alnımdan öptü ve beni kendine daha da sıkı bastırdı. Pürüzlü ve kısık çıkan sesim ile sormadan ona her şeyi anlatmaya başladım. Anlattıkça canım yanıyor, hayal kırıklıklarım güvenime ağır darbeler indiriyordu. Ben bundan hiçbirini hak etmemiştim. Son sözlerimin ardından korkuyla Murat'ın gözlerinin içine baktığımda onun da benim gibi ağladığını gördüm. Birden hiçbir şey söylemeden yanımdan kalktı ve salonu terk etti. Beni kendimle baş başa bırakırken iki büklüm oldum. Bu yaşadıklarımdan sonra benimle birlikte olmak istememek en doğal hakkıydı. Ona kızamazdım, darlamazdım da. Birkaç dakikaya öylece koltukta kala kaldım. Kendimden ayağa kalkmak için güç bulduğumda koltuktan kalkıp kapıya doğru yürürken Murat yeniden karşımda belirdi. Elinde küçük bir çanta taşıyordu. "Sana söz verdim güzel gözlüm. Ne olursa olsun senin yanında olacağım" dedi. Ve şimdi o sözümü tutmanın vakti geldi. Seninle nereye gidersen oraya geliyorum. Ağzım şaşkınlıktan açılırken gözyaşlarımın tuzlu tadını yeniden tattım. Murat bana sımsıkı sarıldıktan sonra iki eliyle yüzümü kavradı ve dudaklarıyla ölü ruhuma yeniden hayat vermek istermişçesine dudaklarımı öpüp geri çekildi ve elimi sımsıkı tuttu. "Sen kalbimin diğer yarısı değil, kalbimsin, yuvamsın, sevdiğimsin Ebrar. Senin uğruna canımı verecek kadar çok seviyorum seni. Ne olursa olsun bunu asla değişmeyecek." Dudaklarında buruk bir mutluluk buğsesi can bulurken Murat'ın yönlendirmesiyle evden çıktık ve arabaya bindik. Murat tam arkamda oturuyordu ve dikiz aynasından bana bakıp gülümsüyordu. Zebra'nın sessizliği ve gitmeme izin vermesi aklımın bir köşesinde endişe kırıntıları yaratsa da korkularım Murat'ın varlığı ile yitip gidiyordu. O yanımdaydı ya, gerisi önemli değildi. El ele tüm zorlukları, engelleri aşardık. Kalplerimiz birbirimize gerçek aşkı öğretirken sınavımızın bitmediğini biliyordum. Başımı sağ yanıma çevirdiğimde Sevim'in elimi güvenle ve gülümseyerek sıktı ve arabayı çalıştırarak sürmeye başladım. Toprağa kavuşamayan sevdalıların kanıyla sulanan, geceleri iblislerin ruhlarıyla örtülen şehre doğru gidiyorduk. Mardin. Mardin, toprağa günaha bulanmış, acıları duvarların ardına saklanmış olan şehir. Sana geliyorum adım adım. Korksam da yaşadıklarımdan yine sana sığınıyorum. Bu defa günahınla bulama beni. Gözyaşlarım ıslatmasın toprağını. Gözlerimi gözlerime vuran güneş ışıklarıyla açtığımda saçlarımda hissettiğim öpücükle bakışlarımı yukarıya kaydırdım ve Murat'ın gülümseyerek bana baktığını gördüm. "Günaydın aşkım." Pürüzlü çıkan sesimle "Günaydın hayatım, neredeyiz?" diye sorup yerimden doğruldum ve Murat'ın yanağıma küçük bir öpücük kondurdum. Mardin topraklarındayız ve Can bizi konağa götürüyor. Elimin tersiyle ağzımı kapayıp esnedikten sonra yerimde doğruldum. Konak mı? Ne konağı? Sibirna ön koltukta yaşlı bakışlarıyla gözlerimin içine buruk bir gülümsemeyle baktı. "Mert'in evine gidiyoruz." Gözlerindeki kederli bakışlarda özlem ve Mert'in aşkı hüküm sürüyordu. Acı çektiğini yüzüne baktığınızda anlamamanız imkansızdı. Nasıl acı çekmezdi ki? Sevdiği adam onun için can vermişti. Artık yanında değildi ve onu hiçbir zaman göremeyecekti. Bakışlarımı Murat'a çevirdiğimde istemesem de gözlerim doldu. Mert'in yaşadıkları gibi onun da başına benim yüzümden bir şeyler gelirse yaşayamazdım. Murat sanki bakışlarımdan ne düşündüğümü anlamış gibi beni kollarının arasında daha çok sıktı.
Saçlarımdan öptü ve kulağıma doğru eğilerek fısıldayarak konuşmaya başladı. Şunu sakın unutma Ebrar. Eğer bir gün başıma kötü bir şey gelirse sakın kendini suçlama. Senin için gerekirse ölürüm. Bu her şeye değer. Seni canımdan çok seviyorum. Gözlerimden akan yaşı parmaklarıyla silerken başımı göğsüne yasladı ve konağa gidene kadar öyle kaldık. Araba durduğunda önce Silmina, Can ve Hakan arabadan indi. Ardından Murat ve ben indik. Hemen Silmina'nın yanına gidip koluna girdim ve gözlerinin içine acı bir tebessüm ile baktım. Ben senin yanındayım, tamam mı? Ne olursa olsun bunu sakın unutma. Sibinna bana öyle sıkı sarıldı ki ben de hiç vakit kaybetmeden kollarımı beline sarıp sarılışına karşılık verdim. Sana bir hayat borcum var Ebrar. Bundan sonra sen benim kardeşimsin ve ben de her daim seninle olacağım. Sen de bunu unutma. Her şey için teşekkür ederim kardeşim. Sözleriyle gözlerim dolsa da kendimi güçlü olmak için toparladım ve akmaya hazır olan gözyaşlarımı içime akıttım. Şimdi Sirmina'nın yanında olmam gerekiyordu. Takım elbiseli adamlar konağın kapısını açtıktan sonra önde Can ve Sirmina, ardından ben, Murat ve Hakan avludan içeriye girdik. Mimarisi ve büyüklüğüyle beni büyüleyen bu konağın her duvarında ölümün soğuk izi bizleri karşılıyordu. Avludaki büyük masada kahvaltı hazırlayan genç bir kadın elindeki tabakları bırakmadan bize baktı ve tabaklar elinden büyük bir gürültüyle düştü. Sibinna, Dicle. Sibinna koşarak Dicle'ye sımsıkı sarıldı. Dicle ise şok olmuş bir halde Sibina'ya sarılırken hıçkırarak ağlamaya başladı. Ne kadar süre öyle kaldılar bilmiyorum. Buraya geldiğim andan itibaren zaman algımı yitirmişim gibi hissediyordum. Dicle ve Sibina'nın birbirlerinden ayrıldıklarına Sibinna Dicle'yi elinden tutup yanımıza getirdi ve bizimle tanıştırdı. Sibinna, yavrum. Duyduğumuz ses ile bakışlarımızı merdivenlere doğru çevirdiğimizde yaşlı bir çiftin bize doğru ağlayarak geldiklerini gördüm. O gözlerde acının saf hali saklıydı. Mert'in anne ve babası olduklarını bir bakışta anlamıştım. Sibinna koşar adım yanlarına gidip ikisini de ellerinden öperek onlara sıkıca sarıldı. Sanki ölen evlatlarına sarılıyorlarmış gibi sarılıyorlardı Sermina'ya. Korktuğum olmamıştı. Mert'in ölümünden onu suçlamamışlardı. Hep birlikte sofraya oturduğumuzda Sibinna, Sakine Hanım ve Dicle'nin arasına oturmuş, onun karşısına ben, sol yanıma Murat, sağ yanıma da Hakan oturmuştu. Ali Ağa ise masanın tam baş köşesinde oturuyordu. Hep birlikte kahvaltımızı yaparken Sibinna başından geçen her şeyi, Mert'i son gördüğü anı anlatmaya başladı. Anlattıkça sanki her şey sil baştan yeniden yaşıyordu. Gözleri ağlamaktan kızarırken sesinin titreştiğini yüreğimizde hissetmememiz imkansızdı. Masada ondan başka hiç kimse konuşmadı. Sessizce kahvaltımızı yapmaya devam ettik. Kahvaltıdan sonra dinlenmek için hepimize birer oda verdiler. Sibirna çekinerek Mert'in odasında kalmak istediğini söylediğinde Sakine Hanım onu anlayışla karşıladı. Ben ve Murat aynı odada kalacaktık. Şu sıra yalnız kalmam tehlikeli olabilirdi. Birkaç saat uyuduktan sonra akşam birlikte toplanıp bundan sonra ne yapacağımıza karar verecektik. Kahvelerinizi için odalarınıza öyle çıkarsınız diyen Ali Ağa'yı kırmadık ve avludaki sedirlere oturup bizlere servis edilen acı kahveleri içmeye başladık. Dicle bir an ortalıktan kayboldu ve geri geldiğinde kucağında dünyanın en şeker şeyini tutuyordu. Sizi tanıştırayım yengesi, bu Mert. Silvina dolan gözleriyle Mert'i kucağına alıp severken gülümseyerek yanıma geldi ve Mert uzattığım parmağımı tutup gülümsemeye başladı. Kucağına almak ister misin? Bilmem ki, tutabilir miyim? Tutarsın diye beni cesaretlendiren Silvina, Mert'i kucağıma verdiğinde Murat'ın bakışları kalbimi okşadı. Çok yakıştı kızım. Allah size de nasip etsin diye dua eden Sakine Hanım'a utanarak bakarken karnımdaki iblisler kendini belli etmek istermişçesine tekmelemeye başladılar. Yüzümde hissettiğim acıyla Sibina beni anlamış olacak ki hemen Mert'i kucağımdan alıp annesine verdi. Ve izin isteyip kalacağım odaya çıktık. 2 kişilik ceviz oyması yatağa uzanırken Sibina arkama yastık koydu ve yatağın boş kısmına bağdaş kurarak oturdu. Sen çok cesaretlisin Ebrar. Ne olursa olsun çok sevgi dolusun. Ben senin gibi olamadım. Bebeklerimi sevemedim ve ölümlerine sebep oldum. Aslında bana ne demek istediğini çok iyi anlamıştım. Elini tutup gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladım. Ben sandığın kadar güçlü ve cesaretli değilim. Aksine deli gibi korkuyorum. Karnımdaki 2 can. Onlar hakkında ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi, ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yanım öldür kurtul diyor ama diğer yanım ise bunun çok büyük bir günah olduğunu söylüyor. Seni en iyi ben anlarım ve ne olursa olsun hep yanında olacağım. Ben gideyim de biraz dinlen. Yolda çok yoruldun. Mert'in odasına girmeye hazır mısın? Üzülmüyorum. Aksine sanki onu yeniden görecekmişim gibi heyecanlıyım. Sibirna elini kalbine götürüp koydu. O benim yüreğimde yaşarken ölemez. Hala benimle yaşıyor. Ne zaman ki atmaktan vazgeçer şu yüreğim, işte o zaman yeniden kavuşur ruhlarımız.
Gözünde akan bir damla yaşı elinin tersiyle sildikten sonra hızla yataktan kalkıp iyi uykular dileyerek odadan çıktı. Üzerime düşen ağırlık ile dualarımı ederek gözlerimi kapadım ve kendimi uykunun kollarına bıraktım. Yer ve göğün kızıllığı gözlerimi alırken çıplak ayaklarımla ucu bucağı gözükmeyen bu garip yerde yürümeye başladım. Etrafımda değişik formlardaki cinler, ismini bilmediğim varlıklar vardı ve beni öldürmek istermişçesine yüzüme bakıp lanetler savurarak tükürüyorlardı. Bastığım yer nemli kızıl çimenlerle kaplı, ayaklarımın altı. Uzun beyaz elbisemin etekleri kızıla boyanırken karnımdaki düzlük dikkatimi çekmişti. Bebeklerim neredeydi? Bir an gözlerim karardığını hissettim. Derin nefesler alıp sakinleşmeye çalışırken görüşüm yeniden netleşti ve gördüklerimle boğazımda acı bir feryat yankılandı. Zebran kahkahalarla harlanarak yanan ateşin üzerindeki kan dolu kazanın içine ağlayan bebeklerimi canlı canlı attı. Eline aldığı büyük demir kepçeyle kazanı karıştırırken bebeklerimin uzuvları kaynayan kazanın içinde ayrışmaya başladı. Gözyaşlarım tenimde yara izleri bırakırken iki yanımda beliren ve boyları 2 metreye aşan cüsseli iki cin beni kollarımdan tutup kazana doğru götürmeye başladılar. Ağlamaktan başka hiçbir şey yapamıyordum. Canım öyle çok acıyordu ki Zebra'nı şu an öldürebilirdim. Ve bunu bana tecavüz ettiği zamanlarda olduğundan daha da çok istiyordum. Bunları izlerken ağzıma gelen tatla kusmaya başladım. Çocuklarımın uzuvları kusmuklarımdan çıkıyor, midem daha da çok bulanıyordu. Tam ağzımın içinde çocuklarımın gözlerini olduğunu hissettiğimde kusacakken Zebran birden boğazımı sıktı ve o güçlü elleriyle çenemi sıkınca çocuklarımın gözleri ağzımda parçalandı ve ağzıma iğrenç bir tat gelmeye başladı. Bu sırada uyandım. Murat kalkıp sakin ol canım. Kabus gördün. Bu bir kabustu. Biraz sakin ol dedi. Ve valizimi açıp üzerinden atlet ve elbise çıkardıktan sonra üstümü değiştirmeye başladı. Kolumu kıpırdatacak halim yoktu. O sırada kapı çaldı. Murat hızla kapıya gidip açtığında Can ve Hakan Sermina kapının ağzındalardı. Hızla içeriye girdiler. Herkes 10 dakika içerisinde hazır olsun. Gidiyoruz dediler. Murat nereye gidiyoruz dedi. İlk önce hastaneye gidip malzemelerimizi alacağız. Murat tekrar sordu. Ondan sonra ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bu soruyla herkesin dikkati Hakan'a çevrilmişti. Hakan, ondan sonra Musaybin Cin Tepesi'ne gideceğiz. O yüzden herkes 10 dakika içerisinde hazır olsun ve arabaya binsin dedi. Hakan ve Can aşağı indi. Murat da üstünden çıkardığı elbiseleri valize koyduktan sonra Murat'la beraber aşağıya indik. Murat, ben, Selmina, Hakan ve Can arabaya binmiştik. Epey gittikten sonra Sirmina, Mert'in mezarına gidebilir miyiz diye sordu. Hakan o mezar boş Sirmina biliyorsun değil mi dedi. Sirmina da şu anda bana en iyi gelebilecek şeyin o olacağını söyledi. Hakan dikiz aynasından bana baktıktan sonra kafamı onaylar şekilde yukarı aşağı salladım. Hakan direksiyonu mezarlığa doğru çevirdi. Aradan 10-15 dakika geçtikten sonra mezarlığa gelmiştik. Selmina ağlayan gözlerle mezarın yanına gitti. Mezarlığın soğukluğunu aldırmadan mezarın yanına yattı. Bir eliyle toprağı avuçluyor, diğer eliyle toprağı sıvazlıyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı. Hakan bir zaman sonra yeter Selmina, gitmemiz gerekiyor artık deyip Selmina'nın koluna girdi. Ve arabaya doğru ilerlemeye başlarken benim bakışlarım ileride bir yere dona kalmıştı. Kıpkırmızı gözleriyle 2 metre boyuyla karşımda bir varlık vardı. Sirmina korkuyla arkama saklandı. İki kolumu tutup hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. O sırada Sirmina'nın ağzından tek bir kelime döküldü. Ervah. Onunla karşılaşmanın üzerinden birkaç gün geçmişti fakat etkisi hala üzerimde atlatamamıştım. Sirmina da benden farksız değildi. Hatta benden daha da kötü bir haldeydi. Ervah'ın yeniden karşısına çıkması her şeyi en başa sarmıştı. Bugün günlerdir hazırlık yaptığımız ritüeli gerçekleştirecektik. Ve Ayşe ve kabilesinin hüddamı olacaktım. Nihayetinde şunu anlamıştım. Ben tutsak hüddamdım. Ne olursa olsun bundan kaçamayacağımı ise artık kabullenmiştim. Güzelim, yine ne düşünüyorsun? Murat'ın sorusuyla daldığım düşüncelerden sıyrılıp ona doğru döndüm. Bugün olacakları düşünüyordum. Murat dudaklarıma küçük bir öpücük kondurup uzandığımız yatakta beni kolları arasına aldı. Başımı göğsüne yaslarken o da çenesini başımın üstüne yaslamıştı ve ara ara saçlarımı okşuyordu. Her ne olursa olsun yanında olacağım sevgilim. Müslüman da olsa cinlere hükmeden bir hüddam olsam bile mi? Sen her şeyden önce benim kalbime hükmediyorsun. Müzik bir ses tonuyla söylediği şeye gülsem de doğrulup ona doğru dönerek yatakta bağdaş kurup oturdum ve gözlerinin içine baktım. Murat, bugünden sonra beni yeni ve zorlu bir hayat bekliyor. Her an tetikte ve tehlikede olacağım bir hayat. Ve hala gitmek için bir şansın var. Gidip normal bir hayat yaşayıp bir aile kurabilirsin.
Murat son sözümü söylememe izin vermedi. Dudaklarını dudaklarımın üstüne baskı yaparken iki eliyle yüzümü kavrayıp baş parmaklarıyla yüzümü okşadı. Sol gözünden akan bir damla yaş tenimde kaybolurken dudaklarımızı birbirinden ayırıp bana sımsıkı sarıldı. Ben sensiz nefes bile alamam Ebrar. Bunu anlamıyor musun? Neden hala gitmem için saçma sapan sözler söylüyorsun? Mert'in başına gelenlerin benim başıma da gelmesinden korkuyorsun. Şunu bil ki senin için ölmek ölümden en güzel olur. Ben ne olursa olsun seni seviyorum ve yanında olmak istiyorum. Ne olur bir daha ayrılmamıza dair en ufak bir söz bile söyleme. Seni şimdi tam da şu anda bırakıp gidersem sevgimin ne anlamı kalır? Evet, yaşadıklarımız kolay şeyler değil. Kabullenilmesi de zor ama biz yan yana oldukça bunları da aşarız. Ben bize inanıyorum. Ne olur sen de inan. İnanıyorum. Hem de her şeyden çok inanıyorum ama korkuyorum Murat. Korkum inancımın önüne geçiyor. Murat yaşlı gözlerimden öpüp geriye çekildi ve iki elimi de sımsıkı tutup konuşmasına devam etti. Bunu sana sen hüddam olduktan sonra söyleyecektik ama şimdi söylemem belki biraz olsun korkularını azaltır. Can ve Hakan beni de eğitecekler. Hem senin yanında yardımcın olacağım hem de kendimi koruyabileceğim. Söyledikleriyle ağzım şaşkınlıkla açılırken bunun nedenli büyük bir karar olduğunun ikimiz de farkındaydık. Ona sımsıkı sarıldığımda ise aklımda tek bir soru vardı. Ben onu hak edecek ne yapmıştım? Aramızdaki bu duygusal anlar Sirmina'nın kapıyı çalıp yarım saat içinde hazır olmamız gerektiğini ve gideceğimizi söylemesiyle sonlandı. Kıyafetlerimi ve eşyalarımı alıp odadaki banyoya girdim. Hem gusül hem de normal abdestimi alırken Hakan'ın yazılı olarak verdiği sureleri ezberledim. İçimde hissettiğim korku ve endişenin beni yenmesine izin veremeden hızla kurulanıp kıyafetlerimi giyindim. Beyaz uzun kollu ve boyu bileklerimde biten önü kapalı bir elbise ve aynı renk uzun bir çorap giymiştim. Saçlarım hafif nemliydi ve açık bırakıp beyaz bandanımı taktım. Hiçbir kozmetik eşya ve parfüm kullanmadığım için hemen hazırlanmıştım. Odaya geri döndüğümde Murat da hazırlanmıştı. Bir gündür su dışında hiçbir şey yiyip içmediğim için midem bulansa da bundan daha kötülerini de yaşadığım için direnebiliyordum. Hazır mısın hayatım? Hazırım canım. Çantamı aldıktan sonra Murat ile birlikte el ele odadan çıktık ve merdivenlerden avluya indik. Herkes büyük masanın rafında oturmuş kahvaltı yapıyorlardı. Murat ile el ele yanlarına giderken yüzümdeki gülümseme küçük Mert'i görünce daha da büyüdü. Herkese günaydın diyerek sofraya oturduk. Murat tabağına kahvaltılık alırken ben sadece su içmekle yetindim. Sakine teyze ve Ali amca her şeyi bildikleri için onlardan saklayacağımız bir durumumuz kalmamıştı. Can bir kez daha planımızın üzerinden geçerken onun ardından da Hakan olabilecek tehlikeleri ve tehlikelerden nasıl kurtulabileceğimizi anlatıyordu. Masadaki herkes gergindi ve olabileceklerden korkuyordu. Bunu hissetmemenizin imkanı yoktu. Kahvaltı faslı bittikten sonra 5 dakika içinde herkes hazır bir şekilde konağın kapısının önündeydi. Ali amca, Sakine teyze, Dicle ile vedalaşıp arabalarımıza binerek yola koyulmuştuk. Ali amcanın ısrarı üzerine ne olur ne olmaz diye kendi arabalarından birini daha yanımıza almıştık. Ali amcanın arabasını Hakan kullanıyordu ve yanımda Sirmina vardı. Benim arabamı ise yolu bildiği için Can kullanıyordu. Ön koltukta Murat ona eşlik ederken ben de arka koltuğa oturmuştum. Mardin'in eşsiz mimarideki evlerinin önünden geçerken kalabalık bir çocuk grubunun oyun oynadığını görünce Can'a durmasını söyleyip camı açtım. Cüzdanımdan çıkardığım 200 TL'yi çocuklardan birini çağırıp verdim. Arkadaşlarıyla kendilerine bir şeyler almasını söyledikten sonra camı kapattım ve Can arabayı yeniden sürmeye başladı. Hakanlar ile aramızdaki mesafeyi yeniden kapatmamız çok da uzun sürmemişti. Nusaybin'in tepesine gidiyorduk. Hüddamı olacağım Ayşe ve kabilesi bizi orada bekliyorlardı. İçimdeki korku ve endişenin dışında garip bir heyecan da hissediyordum. Zevran ve kabilesinin hüddamı olduğum zamanlarda en azından insanlara ilim dokunmasını istiyordum. Bana gelen insanlara şifa olmak istiyordum. Şimdi ise bu isteğim gerçekleşmek üzereydi. Artık Zevran ve kabilesiyle tek başıma savaşmayacaktım. Yalnız değildim. O gün bana teklifte bulunan Ehvur kabilesi de yanımda olacaktı. Güneş gittikçe tepeye çıkarken havanın sıcaklığı artıyordu. Evler gittikçe seyrekleşmiş, dağlık araziler daha da artmıştı. Üzerime çöken ağırlık ve gözlerimdeki akan yaşlar uyanık kalmamı zorlaştırsa da uyumamak için direniyordum. Zebra'nın yeni kabuslarım aracılığıyla bana ulaşmasına ve zarar vermesine izin vermeyecektim. Bir süre sonra arabamız dağlık bir arazinin tam ortasında durdu. Can da arabayı hemen solumuza park ettikten sonra arabadan indik. Bagajdan eşyaları alıp yürümeye başlarken bir yandan da etrafı inceliyordum. Küçük ağaçlık bir alan olsa da genel olarak kurak bir yerden ibaretti. Yıkık bir kapı ve onun birkaç metre ilerisinde küçük bir kuyu vardı. Sirmine yanıma gelip koluma girdikten sonra başını omzuma yasladı ve öyle yürümeye devam ettik. Buraya beni ilk Mert getirmişti. Sesindeki acı ve özlem gözlerimin dolmasına neden olmuştu.
Sevdiklerimizle yaşadığımız anılar bazen bir hançer olur saplanır kalbimize ve kanamaya başlar anılarımız. Bir gün cesaret edip o hançeri çekip çıkarsak da yarası da acısı da hep bizimle kalır. Keşke Mert'i geri getirmenin bir yolu olsa. İnan her şeye rağmen ne gerekiyorsa yapar onu geri getirirdim. Sen benim karşıma çıkmış bir mucizesin Ebrar. Eğer elinden gelen bir şey olsaydı ne pahasına olsun yapardın. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Seni üzüyorsam özür dilerim ama yeniden bu hayata dönmek ve Mert'siz babamsız bir hayat sürmek çok zor. Hiçbir şey söylemedim. Böyle bir acının üzerine ne söyleyebilirdim ki? Gittim olduğunda küçücük bir ihtimal dahilinde de olsa Mert için bir şey yapabilir miyim diye araştıracaktım. Bunu Sermina'ya ve Mert'in borçluydum. Yapının önüne geldiğimizde Can İbranice birkaç tılsımlı söz okudu ve beton yığınının arasından gizli bir geçit kapısı açıldı. Haydi, hızlı adımlarla içeriye girin. Toprak merdivenlerde inerek teker teker içeriye girdik. En son Can da içeriye girdikten sonra tılsımlı sözleriyle geçit kapısını yeniden mühürledi. Dar ve dik toprak merdivenlerden tek sıra halinde inerken duvardaki küçük meşaleler az da olsa önümüzü görmemizi sağlıyordu. Toprak kokusu keskin olsa da şaşırtıcı derecede rahat nefes alabiliyordum. Merdivenlerin bittiği yerde geniş bir toprak alan vardı. Alanın tam ortasında siyah şeritli bir pentagram şekli ve şeklin içinde kırmızı renkli Arapça yazılar vardı. Pentagram şeklinin her bir ucunda yanmayan beyaz mumlar vardı. Alanın etrafında ise çeşitli renklerde üzerinde Arapça ve İbranice yazılar yazılı olan kapılar vardı ve muhtemelen odalar açılıyordu. Can elimdeki eşyaları alıp yere koyarken söylediği sözleri ayakkabılarımı çıkardım ve yalın ayak toprağa bastım. Gel diyerek elimden sıkıca tutmaya devam etti ve birlikte pentagram şeklinin içine o çıkıntıya doğru yürümeye başladık. Gözlerim Murat'ı bulduğunda ona güç vermek istercesine gülümsedim ve önüme dönüp yürümeye devam ettim. Babam ve annem bana hayatımın en büyük kötülüğünü yapmışlardı. Hayatımı kendi çıkarları uğruna mahvetmişlerdi. Fakat ne olursa olsun pes etmeyecektim, savaşacaktım ve şimdi eskisinden daha da güçlü hissediyordum. Tümseyin önüne geldiğinde Hakan da yanıma geldi ve ışıklar bir anda söndü. Neler olduğunu sorarken ışıklar bir anda geri geldi. Ayşe ve Ehvur'un başlarında olduğu kabileleri buradaydı. Gözlerim daha önce hiç görmediğim kadar görkemiyle beni büyüleyen bir cin kabilesinde takılı kaldığında Hakan onun Nusaybin cin kabilesinin padişahı Mürrerek kabilesi olduğunu söyledi. Ondan korkmalı mıydım? Artık ne hissetmem gerektiğini bile bilmiyordum. Can sol avuç içini çok az keserek akan kanı bir kaba atarak beyaz bir mendil ile yarayı sarıp kapattı. Çantasından çıkardığı malzemeler ile bir karışım hazırlayıp o karışım ile pentagramı içine alacak bir daire çizdi. Hakan ise kimseye seccade serip bana beyaz bir başörtüsü uzattı. Örtüyü saçlarımın tamamını kapatacak şekilde örtündüm ve gözlerinin içine bakıp hazırım dedim. Evde konuştuğumuz ve sana öğrettiğim gibi 41 rekat tövbe namazı kılacaksın. Biz erkekler bir odaya girip senin namazının bitmesini bekleyeceğiz ama merak etme. Ayşe ve cinniyalar burada olacak. Seni koruyacaklar. Başımı tamam anlamında salladım ve onlar gidince seccadenin ucuna geçip niyet ettim. Ve selam verip tövbe namazımı kılmaya başladım. Karnımdaki iblisler sanki yaptığım şeyler rahatsızlarmış gibi tekmeler atıyor, canımı acıtıyordu. Ama ne olursa olsun hiç ara vermeden namazımı kılmaya devam ettim. Bu yaşanılanlar benim suçum değildi ve tek istediğim Rabbimin beni affetmesi ve onun yolundan gitmemi nasip etmesiydi. Karnımdaki ağrı gitgide şiddetlenirken son rekatimi de kılıp selam vererek namazımı sonlandırdım. İçim hiç olmadığı kadar huzurlu olmuştu. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyordum. Odadan ilk olarak Hakan ve Can çıkıp hızla yanıma geldiler ve Can seccadeyi kaldırıp onun yerine kırmızı bir örtü serdi ve bu örtünün üzerine sırt üstü uzanıp kollarımı iki yana açarak gözlerimi kapadım. Hüddam olmak için gereken ritüelleri önceden yaptığım için geriye sadece saf değiştirmek için gereken ritüelleri yapmak kalmıştı. Hakan sağımda, Can ise solumdaydı. Ellerine aldıkları Kur'an-ı Kerimleri avuçlarımın içine koydular ve sureler, dualar okumaya başladılar. İlk önce hiçbir şey hissetmemiştim fakat zaman geçtikçe vücudumda bir sıcaklık hissettim. Bunu önce bebeklerin yaptıklarını düşünmüştüm. Ta ki ağzımdan, burnumdan ve kulaklarımdan sıvılar akmaya başlayana kadar. Hakan ritüel boyunca gözlerimi açmamamı söylediği için sıvının nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Bildiğim tek şey sıvılar arttıkça hiç olmadığı kadar rahatlamıştım. Sanki içindeki tüm kötülükler ve zebramdan kalan her şey akıp gidiyor, benden uzaklaşıyordu. Karnımdaki ağrı şiddetini arttırırken kasıklarıma öyle keskin bir ağrı saplanmıştı ki bir an nefes alamayıp öleceğimi düşündüm. Acıdan gözlerimden yaşlar akarken Hakan'ın söyledikleriyle resmen şok geçirmeye başlamıştım. Bebekler annelerinin bedeninden kurtulmak istiyor. Allah'ım sen bize güç ver. Doğum başladı. Hayır, hayır şimdi olamaz. Olamaz diye bağırıyor. Bir yandan da sancıyla baş etmeye çalışıyordum. Ebrar sakin ol tamam mı?
Bebekler hüttem olmanı engellemek için doğmaya çalışıyorlar. İlk önce hüttem olman lazım. Eğer bebekler doğarsa ve sen hüttem olmazsan lanetin geri dönüşü olmaz. Buna dayanabilir misin? Ebrar, güzelim ben buradayım. Ne olur dayan. Ne olur bırakma beni. Alnımdan akan terler saçlarımı nemlendirirken gözyaşlarıma karışıyordu. Ağrının keskinliği beni bayıltacak raddeye gelse de Murat için, Sirmina için kendim için dayanmalıydım. Sirmina çabuk Ebrar'ın arkasına geç çabuk. Sirmina arkama geçip başımı dizlerinin üzerine koydu. İki elimi sıkıca tutup beni sakinleştirmeye çalışırken Hakan ve Can ritüeli kaldıkları yerden yapmaya devam edip sureler ve dualar okumaya başladılar. Kasıklarımdaki ve belimdeki ağrı gitgide artarken daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyordum. Nefesim kesiliyordu. Gözlerim açık olsa da başımın döndüğünü hissedebiliyordum. Ne olur çabuk olun, dayanamıyorum. Hakan ve Can yüksek sesiyle sure ve duaları okumaya devam ettiler. Can elindeki her neyse bedenime sürüyor, Hakan da üçüncü gözüme baskı yapmaya devam ederken zorlandığını hissediyordum. Onlar bu işlemi yapmaya devam ederken direnmeye devam ettim. Ne kadar süre geçti bilmiyorum ama bitirdiklerinde ikisi de nefes nefese kalmışlardı. Sanki benimle birlikte onlar da acı çekmişti. Ve aniden her şey bir anda bıçak gibi kesildi. Biraz önce o ölümcül ağrıları çeken sanki ben değildim. İyi misin Ebrar? Gözlerini açabilir misin? Derin bir nefes alıp şükürler ederek gözlerimi açtım ve Sirmina'nın yardımıyla doğruldum. Biraz önce üstüne uzandığım kırmızı örtü kapkara olmuştu. Bedenimin her yanı uyuşmuştu. Ayağa kalkacak halim olmasa da güçlü olmak için kendime verdiğim sözü tutacaktım. Yalpalasam da ayağa kalkmayı başardım. Tümsekten indiğimde görüşüm netleşmişti. Ayşe ve kabilesi hemen önümde dururken Ayşe okuduğu İbranice ve Arapça sözlerin ardından ben daha karşı koymadan elimden öptü ve geri çekildi. Seni kendimin ve kabilemin hüttamı olarak kabul ettim. Seni kendimin ve kabilemin hüttamı olarak kabul ettim. Seni kendimin ve kabilemin hüttamı olarak kabul ettim. Bunu 3 defa tekrarladıktan sonra kabilesiyle birlikte önümde eğildi. Kabilesi de aynı şeyleri 3 kere tekrarladıktan sonra Ayşe hiç beklemediğim bir anda elinde tuttuğu, gözlerimi alan hayran kalınacak güzellikteki yüzük parmağıma taktı ve bana sıkıca sarıldı. Ben de onu hiç bekletmeden sarılışına karşılık verdim. Artık ikimiz iki dünyada da birbirimize bağlanmıştık ve bu defa kendimi çok huzurlu ve güvende hissediyordum. Artık her şey bitmişti. Babamdan, annemden, Mustafa Hoca'dan ve en çok da Zebran'dan kurtulmuştum. Ya da ben öyle sanıyordum. Bacaklarımın arasında hissettiğim sıvıyla korkuyla Ayşe'den ayrılıp bakışlarımı ayaklarıma doğru indirdiğimde gördüğüm şey ile korkuyla Ayşe'ye baktım ve o anda kasıklarıma ve belime öyle keskin bir ağrı girdi ki bedenim daha fazla bu acıya dayanamadı. Gözlerim kapanıp karanlığa mahkum olurken Zebra'nın o iğrenç gülüşü beni terk etmiyordu. Tek hatırladığım şey ise Ayşe'nin beni düşmeden tuttuğu, Murat'ın ismimi haykıran acı çığlıklarıydı. Ölüm adımı ruhuma fısıldıyor, beni çağırıyordu ve ben gitmek için bu kadar istekli olmamıştım. Gözlerimi açmaya korkuyordum. Yeniden Zebran ile karşılaşmaktan ve en başa dönmüş olmaktan deli gibi korkuyordum. Göz kapaklarım ağır bir yükü üzerinde taşıyormuşçasına aralanırken beyaz ışık gözlerimi kamaştırsa da bir süre sonra görüşüm netleşti. İlk onu gördüm ve içimden şükür duaları ederek yerimden az da olsa doğruldum. Murat bir eliyle elimi tutmuş, başını duvara dayamış, sandalyenin üstünde öylece uyurken hareketim ile yerinden sıçrayarak uyandı. Güzelim iyi misin? Kendimi o kadar halsiz ve bitkin hissediyordum ki konuşmaya mecalim yoktu. Başımı evet anlamında sallayıp bakışlarımı artık şiş olmayan karnıma çevirdiğimde korkuyla Murat'a baktım. Hakan, sezaryen doğum ile bebekleri almak zorunda kaldı. Şu an ikisinin durumu gayet iyi. Kaşlarımı çatıp Murat'ın elimi tuttuğu elini sıktım. Bana doğruyu söylüyorsun değil mi? Murat saçlarıma bir öpücük kondururken bir eliyle elimi okşuyordu. İkisi de aynen sana benziyor. O kadar tatlılar ki. Ama nasıl olur onlar? Biz neredeyiz Murat? Hakan da senin gibi en başta çok şaşırdı ama bebekler bizim gibi insan olarak doğdular. Hakan'ın çalıştığı sağlık ocağındayız canım. Onları ne zaman görebilirim? Ben şimdi Hakan abiyi çağırayım seni muayene etsin. Murat hızla Hakan'ı çağırmak için odadan çıkarken yatağımda biraz daha olsa doğruldum ve odayı incelemeye başladım. Sağımda bir yatak daha vardı. Pencere tam karşımda kalıyordu ve güneş ışıkları odanın önündeki ağaçların izin verdiği kadarıyla odaya sızıyordu. Odanın en sağında ise 3 tane demir dolap vardı. Pencerenin tam önünde bir masa ve sandalye vardı. Odada yalnız olduğum için korkmaya başlamıştım. Zebra'nın çocuklarımı benden almasından da deli gibi korkuyordum. Onları Azap kabilesine kurban edecekti ve ben buna asla izin vermeyecektim. Solumda hissettiğim serinlikle başımı o yöne çevirdiğimde Ayşe'nin gülümseyerek ayakta durduğunu gördüm. Onu görünce kendimi güvende hissetmiştim ve ben de gülüşüne karşılık verdim. İyi misin Ebrar? İyiyim
Merak etme, bebeklerin güvende. Sen iyileşmene bak. Elimi ona doğru uzattığımda hiç tereddüt etmeden elimi tutup yatağa yanıma oturdu. Saçları, gözleri, teni öyle büyüleyiciydi ki ondan korkmanız imkansızdı. Bana ne oldu Ayşe? Neden bir anda bayıldım? Zebran seni almaya çalıştı ama yanında biz olduğumuz için alamadı. İçini ferah tut. Rabbimin izniyle hiçbir zaman seni ve bebeklerini alamayacak. Ayşe gözlerimi gözlerinden kaçırırken bir şeylerin ters gittiğini hissettim ama sormaya korkuyordum. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum ama bebeklerden erkek olanı kızdan daha büyük. Kaşlarım çatılırken aklım bunun imkansız olduğuna emindi. Aynı anda doğmuş iki bebekten biri diğerinden nasıl büyük olabiliyordu? Sen insansın ve Zevran da bir cin. Böyle şeylerin olması olağan. Kız bebek normal bir süreçte büyürken erkek bebek her gün hızla büyüyüp olduğu yaşa gelince büyümesi yavaşlayacak. Her ne kadar sormaya korksam da merakım korkumun önüne geçmişti. Oğlum kaç yaşında Ayşe? 12 yaşında. Gözlerim şaşkınlıkla büyürken odanın kapısı açıldı ve Hakan içeriye girip Ayşe'den izin isteyerek beni muayene etti. Her şeyin yolunda olduğunu ve bebekleri görebileceğimi söyledi ve kısa süreliğine odadan çıktı. Kucağında bebekleriyle geri geldiğinde Murat, Can, Sibirna, Dicle ve Sakine teyze de onunla birlikte odaya geldiler. Hakan ve Murat bebekleri teker teker kucağıma bıraktıklarında hayranlıkla onlara baktım. Ne şekilde olursa olsun, kimden olursa olsun bir önemi yoktu. Onlar benim çocuklarımdı. Kızımın bedeni küçükken oğlumun bedeni yeni doğmuş bir bebeğe göre çok büyüktü. Görünüşleri bir insandan farksızdı. Böyle gözükmelerinin sebebini Hakan'a sorduğumda Zebra'nın insan bedeninde olduğu zaman hamile kaldığımı ve bebeklerin de normal insan kılığında olduklarını fakat bir insandan daha psikik ve paranormal güçlere sahip olduklarını söyledi. İsimlerini ne koyacaksın? Bu soru heyecanla bebeklere bakan Dicle'den gelmişti. Kızımın adı Mehir, oğlumun adı da Ateş olsun. Bebeklerimin yüzlerine küçük küçük öpücükler kondurup kokularını içime çektim. Annelik öylesine eşsiz duyguydu ki nasıl anlatacağımı bilemiyordum. Ben de kucağıma alabilir miyim? Murat'ın heyecandan titreyen sesi kalbime okşamıştı. Onun bebeklerimi bu kadar sahiplenmesi, sevmesi beni ne kadar çok sevdiğinin bir kanıtı gibiydi. Alabilirsin tabii, sen de onların babasısın. Bu sözüm ile Murat'ın gözlerinde gördüğüm ışıltıyı ve minnet dolu bakışlarını hiçbir zaman unutmayacaktım. İkisini de sırasıyla kucağına alıp koklayıp sevdikten sonra dikkatlice küçük yataklarına bıraktı ve üzerlerini örttü. Hadi bakalım, tüm erkekler dışarıya. Bizim kız kısa kalıp konuşmamız gereken konular var. Dicle'nin uyarısıyla erkekler dışarıya çıktıktan sonra Dicle çantasından çıkardığı kırmızı kurdeleli tacı başıma taktı ve 2 tane sarı örtüyü beşiklerin üzerine örttü. Bebekler sarılık olmasın diye beşiğe sarı örtü örtülür canım. Annem konakta daha neler hazırladı bir görsen. Mahcup bir halde Sakine teyzeye çevirdim bakışlarımı. Bizim için o kadar çok şey yapmışlardı ki. Hiç öyle bakma kızım. Sen de benim bir kızımsın artık. Bebekler daha fazla aç kalmadan sana yardım edelim de emzir onları. Dicle ve Sakine teyzenin yardımıyla sırayla bebeklerimi emzirmeye başladım. Bu öyle güzel bir histi ki. İkisinin de karnını doyurduktan sonra Dicle ve Selman'a ellerine küçük bebek pussetleriyle odaya geldiler ve bebekleri pusetin içine koydular. Kızlarım ve Sakine teyzenin yardımıyla kısa bir süre içerisinde ben de gitmek için hazırlanmıştım. Ağrım çok olmasa da bu geceyi atlatabileyim diye Hakan bana zararsız bir ağrı kesici iğne yaptıktan sonra Ali amcanın olduğunu tahmin ettiğimiz minibüse binip konağın yolunu tutmuştuk. Ben arka koltukta oturuyordum. Hakan arabayı sürerken Can da onun yanında ön koltukta oturuyordu. Ben şoför koltuğunun arkasında oturuyordum. Pusetler de yanımda koltuğa bağlı duruyorlardı. Murat da taburinin üstüne bizim hemen yanımızda oturuyordu. Hemen arkamda da Dicle, Semirna ve Sakine teyze vardı. Zorlu ve ağrılı geçen bir yolculuğun ardından nihayet konağa gelebilmiştik. Kızlar bebekleri, Hakan ve Can eşyalar alırken Murat da tüm karşı çıkmalarıma rağmen beni kucağına aldı ve odamıza çıkardı. Yeniden yatağa yattığımda rahat bir nefes aldım. Bebekler de hala mışıl mışıl uyuyorlardı. Yatağımın hemen yanında 2 küçük beşik ve birkaç kıyafet eşya vardı. Ben şaşkınlıkla onlara bakarken Dicle birkaç tane zıbın ve bebek takımını ve bebeklere özel deterjanı eline alırken konuşmaya başladı. Benim ufaklığın eskileri. Vaktinde o kadar çok hediye gelmişti ki hepsini saklamıştım. Bak işimize yaradı. Sadece beşikleri ve çekmeceye dolaba aldık. Her şey için çok teşekkür ederim. İnanın ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O kadar mahcup oldum ki. Sen ve bebeklerin iyi olun. Başka bir şey istemeyiz. Hadi ben bunları makineye atıp sana bir şeyler hazırlayacağım. Açsındır. Annem ve Simir'le yanında olacaklar. Dicle odadan çıktıktan sonra yastığa başımı koyacağım esnada Sakine teyze hem bebeklerin hem de benim yastığımın altına küçük bıçaklar koydu. Kapıyı ele kastı ve bir erkek ceketini yatağının üzerine astı. Şahmeran tablosunu da duvara asarken bunları neden yaptığını anlamaya çalışıyordum.
Karabasan ve Albastı gelmesin diye yapıyorum kızım. Şimdi sen bunlara yorma kafanı, dinlen güzelce. Hakan'ı vurmuş olduğu iğnenin etkisiyle zaten gözlerim kapanacaktı. Başımı yastığa koyup dualarımı okuyarak kendimi uykunun kollarına bıraktım. Artık bir anneydim. Ne olursa olsun annemin ve babamın yaptığını kendi evlatlarıma yapmayacaktım. Onları canın pahasına da olsa koruyacaktım. Onları asla lanete kurban etmeyecektim. Yorgunluğumun da etkisiyle kısa sürede uyuyakaldım. Bir kabusa uyanacağımı bilmeden. Ne kadar süre uyuyakaldığımı bilmiyordum. Uzun zaman sonra ilk defa kabus görmeden rahat bir uyku çekmiştim. Ta ki felaketimin habercisi olan o çığlığı duyana kadar. Duyduğum çığlık ile gözlerimi hızlı açıp dikişlerimi aldırmadan yerimden hızlıca doğruldum. Acıdan nefesim kesilirken bakışlarımın yatağımın yanındaki beşiklerde yatan çocuklarıma çevirdim. Yoktular. İkisi de yoktular. Aklımı kaçırmak üzereydim. Ben uyurken onlar da yanımdaydı. Yatağın başlığında destek alıp zor da olsa ayağa kalktım. Dizlerimin titremesini aldırmadan zor da olsa kapıya ulaşıp açtım. Büyük balkonda birkaç adım atıp ahşap basamaklara tutundum. Avluda gördüklerim ile gözlerim dehşetle açıldı. Bebeklerim Zebra'nın kucağındaydı. Sağ tarafında Erva, sol tarafında Günas ve Mustafa Hoca duruyordu. Karşılarında ise bizimkiler ve Ayşe ve Erva'nın kabileleri vardı. Onunla yeniden göz göze geldiğimizde tüm gözler benim üzerime dönmüştü. Sibin'le bana sımsıkı sarılıp sakin olmamı isterken artık her şeyin sonuna geldiğimizin farkındaydım. Güç bela Sibin'i kendimden uzaklaştırdım ve ağrılarımı aldırmadan merdivenlerden inerek avluya Zebra'nın tam karşısına geçtim. Gözlerimle gözlerine bakıp açık açık meydan okuyordum. Gerekirse bir an düşünmez onu burada öldürürdüm. Demek hiç düşünmeden beni burada öldürürsün. Gerçekten bunu yapabilir misin Ebrar? Çocuklarının babasını öldürebilir misin? Sen benim çocuklarımın babası değilsin. Zebra'na doğru bir adım daha atıp ona iyice yaklaştım. Sen sadece babamın amaçları için kullandığı, lanetin bir piyonu olan zavallının tekisin. Eğer şimdi bebeklerimi bana vermezsen, yemin ederim seni burada gebertirim. Buna izin vereceğimi mi sanıyorsun? Duyduğum ses ve başımı o yana çevirdiğimde Günas'ın bize doğru geldiğini gördüm. O daha ne olduğunu anlamadan içimdeki adrenalinin verdiği güçle onun boynundan tutup hızlı yere yatırdım. Ve bana karşı koymasına izin vermeden onu yakıp öldürecek sure ve duaları okumaya başladım. Kafir cinler bu okuduğum dua ve surelerden etkilenseler de sadece çok az avluyu terk edip gitmişti. Günas ise bana tehditler savuruyor, öldüreceğini söylüyordu ama gücünün gitgide tükendiğini hissedebiliyordum. Göğsüne bastırdığım elimle hissettiğim ruhunu elimle çekmeye başladığımda birkaç kafir cin bana engel olmak için adım atsalar da bana dokundukları an yanıp öleceklerini bildikleri için yanıma yaklaşamıyorlardı. Ayşe ise çoktan Mustafa Hoca'yı mühürlemiş, onu etkisiz hale getirmişti. Zebran, kurtar beni, kurtar. Zebran ya bebekleri seçecek, ya Günas'ın ölümüne razı gelecek, ya da Günas'ı seçip onu kurtararak bebeklerden vazgeçecekti. Şimdiye kadar hiçbir şey yapmaması hangi seçeneği seçtiğinin bir göstergesiydi. Felak, Nas ve Ayetel Kürsü surelerini okumayı bitirir bitirmez ezan okumaya başladım. Ve Günas'ın ruhunu daha da sıkı ve güçlü tutarak hızla çekmeye başladım. Zebran. Pırıltılı sesiyle Zebra'na seslense de artık her şey için çok geçti. Ezanı okumayı bitirdikten sonra Günas'ın ruhunun mahşere kadar azap çekmesi için onu mühürleyip son tılsımlı sözleri okuyup hızla elimi yukarıya çektim. Ve Günas'ın bedenini göz alan bir kızıllıkla yanıp küle dönüştü ve ardından yok oldu. Zafer kazanmış bir komutan gibi hissediyordum. Günas bana ve sevdiklerime yaşattıklarının cezasını çekmişti. Asla onu öldürdüğüm için pişman olmayacaktım. Ervah büyük bir öfkeyle tam üzerime atılacakken Sibir'le ikimizin arasına girip ona engel oldu. Bir kez daha sevdiklerime zarar vermene izin vermeyeceğim Ervah. Ervah'ın gözlerinde gördüğüm tehlikeli parıltılar beni korkutsa da ben varken Sibir'le asla bir şey yapamazdı. Bakışlarım yine Zebra'nın bulunduğunda bebeklerimi bana vermesi için onu son defa uyarmak için aramızda bir adım mesafe kalana kadar dibine girip gözlerinin içine baktım. Allah şahidim olsun Zebran. Biraz önce Günas'ı öldürdüğüm gibi öldürürüm seni. Ya şimdi bebeklerimi bana verirsin ya da ben daha ne olduğunu anlamadan Ayşe, Ehvur ve kabilesindeki cinler Zebra'nın ve Ervah'ın cinleriyle savaşmaya başladı. Ben ise dualar okuyarak Zebra'nı etkisiz hale getirmeye çalışıyordum ama bu oldukça güçtü. Çünkü Zebran bebeklerden güç alıyor ve bana karşı çıkıyordu. Murat'ın adamı haykırmasıyla ve Dicle'nin onu buradan uzaklaştırmak için söyledikleri kulaklarımda çınlarken bir süre sonra ikisinin de sesini duymaya başladım. Dicle onu ikna edip götürmüş olmalıydı. Avlu resmen savaş alanına dönmüştü. Hakan ve Can da tüm güçleriyle savaşıyor, kafir cinleri bir öldürüyorlardı. Fakat sayıları o kadar çoktu ki sanki sonsuza kadar savaşsak da bitmeyeceklerdi. Eğer benimle gelirsen bebeklerimizi azap kabilesine vermem Ebrar. Ama eğer gelmez ve burada kalırsan bu bebeklerimizi son görüşün olur. Sen beni tehdit edecek durumda olduğunu mu sanıyorsun Zebran? Ölürüm ama asla seninle gelmem.
Sinirle bakışlarımı Erbah ve Sibirna'ya çevirdiğimde Erbah'ın onu iki bileğinden sıkıca tuttuğunu gördüm. Duyduğum sözlerle ben bile afallamıştım. Sibirna'yı düşünmek bile istemiyordum. Mert ölmedi Sibirna. Onu öldürürsem ahirette kavuşabilirdiniz. Ama ben onun ruhunu bizim dünyamıza hapsettim. Artık bize hizmet ediyor. Ona her gün işkenceler yapıyorum ama o haliyle bile seni sayıklıyor. Bu sözlerinin ardından iğrenç bir kahkaha atıp konuşmaya devam etti. İkiniz bir daha asla kavuşamayacaksınız. Sizi ölüm bile kavuşturamayacak Sibirna. Hakan'ın Sibirna'nın eline bir bıçak verdiğini gördüm ve Sibirna hiç vakit kaybetmeden bıçağı Erva'nın göğsünün ortasına "Allah seni belanı versin pislik, bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana" diye bağırarak sapladı. Ben şok olmuş bir halde olanları ve Ervah'ın söylediklerini idrak etmeye çalışırken Zebran kaçma girişiminde bulundu. Fakat son anda bunu fark edip onu engelledim ve her şeyi göze alarak Suriye'ye dua okumaya başlayıp onu etkisiz hale getirdim. Ne ara yanıma geldiğini anlamadığım Sibirna bebekliğini güç de olsa Zebra'nın elinden aldı ve onları güvenli bir yere götürmek için yanımızdan hızla uzaklaştı. Artık Zebran ile baş başaydık. Gözlerime ilk defa korkuyla bakıyordu ve korku dünya üzerindeki en güçlü duyguydu. Beni hızla yere serip üzerime çıkarken sure ve duaları okumaya devam ettim. Gücünün azaldığını hissetsem de hala benden daha güçlüydü. Ne olursa olsun artık sana tehditlerine boyun eğmeyeceğim Zebran. Çocuklarımı da kendimi de senden koruyacağım. Ben sandığından daha güçlüyüm. Beni asla yenemeyeceksin. Seni de bebekleri de geri alacağım Ebrar. Bir gün geri geleceğim ve o gün bir kurtuluşun olmayacak diyerek birden ortalıktan kayboldu. Onunla birlikte diğer cinler de bir anda çekip gitmişti. Sadece Mustafa Hoca kalmıştı. Onun da cezasını Can ve Hakan verecekti. Sibirna beni yerden kaldırdıktan sonra sıkıca boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Ben de bebeklerimi kurtarmış olmamın verdiği mutlulukla ona sarılıp ağlarken ondan ilk ayrılan ben oldum. Ve hızla bebeklerimin yanına onlara yeniden kavuşmak için bir adım atmıştım ki karnımda hissettiğim acı ile yüzüm buruşmuştu. Tam o esnada Murat merdivenlerden koşarak inip hızla yanıma geldi ve bana sarılıp iyi olduğuma emin olduktan sonra kucağına alıp geri odaya götürdü. Çok sayıda kayıp vermiştik. Bunun için çok üzgündüm. Ayşe hafif yaralar alsa da bu savaştan sağ çıkmaya başarmıştı. Ona da bir şeyler olsaydı ben ne yapardım hiç bilmiyordum. Bebeklerimi sırayla kucağıma aldığımda bir kez daha onları geri alabildiğim için şükrettim. Kızımı ve oğlumu canım acısa da yeniden emzirdim. Dicle ve Sevim'in altlarımı değiştirdikten sonra ikisi mışıl mışıl uyurken sessizce ikisini seyrediyordum. Can ve Hakan sessizce odaya geldikten sonra Hakan pijamamın üstündeki kan lekesini görünce herkesi odadan çıkardı ve beni muayene edip açılan dikişlerimi yanımda taşıdığı çantasındaki cerrahi dikiş setiyle yeniden dikip sütümü etkilemeyecek kadar bir ağrı kesici iğne yaptı. Herkes geri odaya geldiğinde hiç vakit kaybetmeden aklımda uzun süredir olan planımı anlatmaya başladığımda Murat'ın gözlerinde gördüğüm inanç ile anlamıştım ki kalplerimiz bir oldukça ve dostlarımız yanımızda oldukça ne yaşarsak yaşayalım üstesinden gelebilirdik. Babama, anneme, Zebran'a ve lanete rağmen tüm kötü günleri atlatmış, bir arada olmayı başarmıştık. Tek dileğim vardı, o da bunun bir ömür devam etmesiydi. Birkaç yıl sonra, bardaktan boşalırcasına yağan yağmur ormanın içindeki ahşap evinin pencerelerine vururken gök gürültüsü gecenin zifiri karanlığını aydınlatıyordu. Ebrar, cinler aleminin diğer bilinen adıyla Kesnan kadın gördüğü kabustan kanter içinde uyandı. Alnından akan teller yüzünde ince çizgiler bırakırken yatağından doğrulup besmele çekerek yatağının hemen yanındaki komodinin üzerinde su dolu bardağını eline alıp birkaç yudum içti ve bardağı yeniden komodinin üzerine koyup yanında yatan kocasını uyandırmamak için dikkat ederek yataktan kalktı. Sessiz adımlarla yatak odasından çıkıp salondan geçti ve çocuklarını kapı aralığından kontrol edip onların varlığına bir kez daha şükreterek aşağı kata indi. Merdivenin son basamağına indiğinde gördüğü yüzle bir şeylerin olduğunu anlamıştı. Ayşe, hayırdır bu saatte burada ne işin var? Vakit geldi. Büyüyü yapmaya başla. Ben ve cinlerim Sermina'yı bulunca yana geleceğiz. Ebrar başını tamam anlamında salladıktan sonra içinden dualar ederek yukarı kata çıkıp yatak odasına girerek üstünü değiştirdi. Ve evde sadece kendisinin girebildiği odasına girip kapıyı kapattı. Ebrar eline aldığı keçi kanıyla dolu çanaktan tahta kaşık ile birkaç damla kanı alıp suyun içinde kaynamış olan bebek cesedinin üzerine döktü. İblisin Muhammed, cini ya dillahim, ya şeytan, ya efrit, size adadığım bu bebeğin kanı üzerine yapacağım büyüyü kabul edin. Haşlanmakta olan bebek cesedinin erimeye yüz tutmuş derisinden bir parça kesip ateşe yaklaştırdı ve kurumasını bekledi. Bembeyaz deri kahverengimsi bir renge dönüşürken pişmiş et kokusu ve yanık deri kokusu pislik içindeki odanın her yerine sinmeye başladı. Elhamdülillah Hakim,
Elhamdülkül hasbin. Elhamdülkül keryanil hüsn. Keryanil hüsan. Fısıltı şeklinde dualarını okurken bir yandan da gözleriyle Ayşe'nin gelip gelmediğini kontrol ediyordu. O daha doğalı birkaç dakika olan El Amluk bebek Sermina'yı bulmak için gitmişti. Ve o gelmeden büyü yapmayı bitirmeliydi. Bu yaptığı büyük günah ve canilikti ama insanlığın kurtulması için bir cana kıymaya, kendini ebedi cehennem ateşine mahkum etmeye razı olmuştu. Eğer ki Sermina kötülerin eline geçerse o zaman iyilerin sonu olurdu. İnsan kemiğinden aldığı ilikleri kaynayan bebek cesedinin içine atarken belki kızının kanında ve kendi adet kanında suya döküp sihirli kelimeleri söylemeye devam etti. Dahavne, inneke ilsa'in mülkü şeytan. Ebrar insan organlarını bir bir tencerenin içine doğrarken yanı başında duran kafatasındaki gözleri parmaklarıyla çıkarıp ağzına attı ve dişleriyle ezip suyunu emdikten sonra gözleri kaynar suyun içine attı. Gözlerin suyunu emmesinin tek nedeni büyüyü Sermina dışında kendine ve soyundan olanlarda yapıyor oluşuydu. Zaman geçiyor. Ebrar büyüyü yapmaya devam ediyordu. Bebek cesedi insan organları ve kan kaynadıkça etrafa mide bulandırıcı bir koku yayılıyordu. Birkaç böceği havanda ezip kaynayan karşıma döktü. Elamlükül hasrın, elamlükül hersan. Ateşte kaynamaya devam eden organların suyu tencereden taşmak üzereyken Ebrar tenceredeki suyu buz gibi bir soğuk bir kaba aktarmaya başladı. Odada bir tek sıcak suyun soğuk kaba döküldüğü anda çıkardığı ses vardı. Başka hiçbir ses yoktu. Ta ki etrafta pentagram sembolüyle çizilmiş mumların alevleri yükselip alçalana kadar. İlk önce küçük adım sesleri duyuldu. Sonrasında Ayşe odanın içinde belirdi. Yanında gelen cinlerin kıpkırmızı gözlerine nazaran yüzleri ve bedenleri siyah dumandan ibaretti. "Buldunuz mu Sermina'yı?" Ayşe Ebrar'ın karşısına geçti ve Sermina hakkında bilgiler vermeye başladı. Sermina şu anda hastanede küvez odasında. Zuhem ve İfrit hastanedeler. Bebeği almak için zaman kolluyorlar. Muhafızlar Sermina'nın başına dik, ona yaklaşamazlar ama hızlı olmamız gerekiyor. Ebrar gerekli bilgileri aldıktan sonra cinlerini bir el işaretiyle odadan çıkardı. Sonrasında oğlu Ateş ve kızı Mehir'in odasına gidip onları uykularından uyandırdı ve onlar uyku sersemiyken yaptığı büyüden birer kase ellerine verip dualar eşliğinde onlara içirtti. Ateş ve Mehir iğrenç tattaki suyu içtikten sonra annelerinin sözünü dinleyerek geri yataklarına uzandılar. Ebrar onları alınlarından öpüp odadan çıkarken kalbinin bir yarısını da çocuklarında bırakmıştı. Yatak odasına gidip Murat'ı yatağından öpüp çalışma masasındaki deftere durumu anlatan ve dikkatli olmalarını söyleyen kısa bir not yazıp kalbinin diğer yarısını da kocasına bıraktı. Mehir, abisi Ateş'in ateş koru gözündeki gözlerinin içine busulanmış masmavi gözleriyle baktı. "Abi, annem neden büyü yapıyor?" Daha 4 yaşındaki kardeşinin bunları düşünmesine üzülen Ateş, yatağından kalkıp kardeşinin yanına uzandı ve ona sıkıca sarılıp saçlarına minik ama şefkatli bir öpücük kondurdu. "Annemiz bizim her zaman iyiliğimizi düşünür Mehir. Şimdi gözlerimizi kapayıp uyuyalım, olur mu?" Mehir abisinin kollarının arasında güvenle gözlerini kaparken Ateş annesi için dualar ediyordu. Ebrar çocuklarına hissettirmeden onlarla vedalaşmıştı. Bu gidişin dönüşü olmayabilirdi. Evin her yeri tılsımlıydı. Hiçbir cin ki buna kendi cinleri de dahil üst kata çıkamazdı. 3 katlı evlerinin zemin katında bulunan eski odada büyülerini yapıyordu ve cinler sadece o odaya gelebiliyorlardı. Ve işte yeniden o odaya gelmişti. 2 cam şişeye soğumuş büyülü sudan koydu ve şişelerin başlarını takıp evin her yerine büyülü sudan dualar ile dökmeye başladı. Yaklaşık 15 dakikanın ardından tüm ev büyülü su ile korunmaya başlanmıştı. Ebrar her zaman kilitli olan büyü yaptığı odanın kapısını boynunda asılı olan anahtarıyla açıp hızla odanın içerisine girdi ve kapıyı hızla geri kapatıp yeniden kilitledi. Koyu kahve rengindeki ve eski zamanlardan kalma bir havası olan mobilyalarına bir göz gezdirip hızla boyası eskimiş sandığının başına geçti ve kapağındaki kilidi sihirli sözcüklerle açtı. Sandığın içinden çıkardığı büyülü kara çarşafı dualar ederek giyindikten sonra 99 tılsımı boynuna asarak sandığın kapağını sessizce kapattı ve sihirli sözcüklerle yeniden kilitledi. Büyülü sudan dualar ederek birkaç yudum içti ve boynundaki küçük şişeyi büyülü su ile doldurdu. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Elleri heyecandan titriyordu ve sakin olması gerektiğini de biliyordu. Büyülü ormandaki evinden çıkarken çocuklarını ve kocası önce Allah'a sonra cinlere emanet edip Sermina'yı kurtarmak üzere gecenin karanlığında kayboldu.